Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ahmet, seni yardımcılığa davet ettim. Josh en son tweet atıyordu. Onu da bekleyelim. Ahmet hoş geldin. Ne haber, nasılsın? İyidir iyiyim. Sen nasılsın? İyiyiz valla. İyi değilim mi dedin? İyiyim. Gayet Ha iyiyim. iyisin. Aman iyi ol. Ne olacak? İyi ne yapalım işte ya. Uğraşıyoruz. Powell vesaire. Tam yayına Pa girerken Valla bombayı Powell'dan patlattı. önce 1.4'tü. Artıdaydı. Sonra Powell bir konuştuk. Hemen eksiye dönmüşüz. Ama Aynı şimdi benim de. toparlar. %1'e yakın artıdaydı. Şu anda %0,20-25 civarı eksideyiz. Bakalım Aynen. nasıl Ben de kapatacağız. 0.15 eksideymiş. Düzelir ya. Yeşil kapatırız gene bugünü. Ben de öyle düşünüyorum. Ya yeşil kapatmasak bile az önce bir tweet attım. O bölgenin Bak şu üstünde Josh'a kapanış ya. Allah aşkına iyi ya. olur. Hem efendim Bak şu Josh'a diyorum ben. Nerede bu? Josh tweet atıyor şu anda. Fark ediyorum o yüzden de. Hemen bir yazayım gruptan da. Ne geldi? Josh hoş geldin. Konuşma isteği yolladım sana. Direkt co-host yap onu. Herkese. İyi akşamlar, hoş geldin. Tweet atıyordun galiba değil mi? Hayır, işlem yapıyordum. Ha okey. Dalmışım birden. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi işte sen, Powell konuştu. Evet, ne diyorsun, Ondan hemen başla hadi. Ya, ya bir kere yani ilk, düşüncem şöyle oldu. Yani bu adamın görevi değil bir kere, yani piyasanın pahalı ucuz olduğunu söylemek. Yani anayasada bu şekilde ya görev tanımında bu yok. Normal koşullarda çok da gördüğümüz bir şey değil. Diğer başkanlarda çok fazla gördüğümüzü ben hatırlamıyorum. Piyasa bahane de arıyordur her zaman için böyle şeylerde, ufak düzeltmelere. Ondan sonra ya grafik olarak da baktığın zaman da, çok da, şaşırtmamak lazım. Ben 60 yıllık grafiğe baktım. Bayağı bir uzun, zamanda baktım. S&P için baktım tabii. Nasdaq için öyle bir şey yok biliyorsun. Ondan sonra, RSI'den gidersen, ben bunu tabii başkasından alıntılarak da yaptım. Başka kaynaklardan baktım. Onları söyleyeyim. Normal koşullarda %2'lik ve %2-2,5'luk bir düzeltme her an olabilir. Bu kadar bir net bir şekilde de bir gözüküyor. Orada bir baskı gözüküyor. Ama bu, düzeltmenin çok uzun süre olacağını düşünmüyorum. Çok kısa bir süre içerisinde düzeltilir. 2-3 haftalık bir bekletme yaptıktan sonra trend hemen tekrar yukarı döneceğini düşünüyorum. Ana fikrim de şu: seçimlere kadar, ara seçimlere kadar da borsaların güçlü olacağını düşünüyorum. Hiçbir şekilde Trump bunu bırakmayacaktır. Çünkü bu çok çok önemli. Şu an en tutulur, dalı bu. Borsaları destekleyecektir. Sektörce tweet'lerle olsun, işte, yaptığı, enteresan enteresan işlerden dolayı piyasayı destekleyecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Hatta ben zaten Powell'ın açıklamasını görünce direkt, siyasi olduğunu düşündüm. O da çünkü, biliyorsun, tam karşı tarafta olduğu için, Trump'ın üstüne oynuyor. Trump ne kadar borsayı seviyorsa, o da şu anda böyle bir açıklama yapıyor. Çok normal. Yani tabii ki normal olmayan kişiden geldi ama, bu tür açıklamalar artık Amerika'da olacak. Çünkü insanlar Amerika'da da yetkilerinin dışına çıkmaya başladı açıkçası. Başkanından tut, artık görüyoruz ki FED başkanına kadar. Ahmet sen ne dersin? Ya açıkçası yani Powell'ın daha önce faiz meselesini geciktirmesinin belli başlı ana sebepleri vardı. Hani bunu katılırsın, katılmazsın. Katılmadığım noktaları da vardı ama anlayabiliyordum yani. Ama şu an bu yaptığı açıklama kabul edilebilir bir açıklama değil. Çünkü Fed'in tanımında borsanın nasıl olduğunun pek bir önemi yok yani. Hani o yüzden şu andaki yaptığı açıklama bence rezalet bir açıklama. Bunu söylemem lazım. Oldukça siyasi bir açıklama. Ama hani şu anda konuşması biter bitmez tekrardan toparlanıp yürüyeceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Bunun bir düzeltme getirecek kanaatinde değilim. Ben de öyle düşünüyorum senin gibi. Evet arkadaşlar Bir şey bugün konuşalım Berk, tam istersen. ondan bahsedecektim. Yine aslında sorularınız, arkadaşların soruları bizleri biraz yönlendirecek. Tabii bizler de bir şeyler anlatıyor oluruz. Bakalım sorulara. Josh senin bir şey söylemek istediğin bir şey var mı Evet, başlangıçta? evet.
Önce bir gidelim de ondan sonra geçelim istersen. Şu daha önce bir soru vardı. Seninle de yazışmıştık hatta hatırlıyorsan. Stop loss. Bu çok önemli bir konu. Yani bunu bayağı bir karışıklık var ondan sonra. Bence oraya, bir üzerinden geçelim. Stop loss'u nasıl kullanmamız lazım? Bir de çok güzel bir hatırlayamadım bir ismini, affedersin, yanlış olmasın da sormuştu. Uzun dönemli alışlarda da stop loss kullanmamız lazım. Nasıl şekilde fiyatlama yapacağız? İstersen sen bunu bir cevapla, sonra ben de fikrimi söyleyeyim, sonra Ahmet'e de sorarız. Evet, şimdi ben teknik analiz açısından bakacak olursam formasyonların hedefleri ve stop olunması gereken yerler var. Ben genelde, çok farklı bir formasyon olmadıysa mesela base kırılımlarında, konsolidasyon bölgelerinden, çıkışlardaki aldığım pozisyonlarda short ya da long olsun, son, kıran mumun yani breakout'un geldiği mumun dibini, kendime stop loss olarak koyarım. O şekilde de onun altındaki günlük kapanışları ben günlük işlem yapıyorum biliyorsunuz. Kendimi stop loss olarak belirlerim. Uzun vadede stop loss olur mu? Bence olur ama uzun vadede stop loss nasıl olur? Eee, uzun, ortalamalara bakmak lazım. Yani 200 günlük ortalama minimumunuz olmalı uzun vade için konuşuyor olursak. Bazı hisse senetlerinde mesela 500 günlük ortalama çok güzel çalışır. Bunlara bakmak lazım. Uzun vadeli trendleri, görmek açısından ama uzun vadeden kastım 3 yıl ve üstü bu arada. Hani, yani 1 ay, 2 ay, 3 ay, 6 ay, 1 sene falan değil bahsettiğim. Bu şekilde. O nedenle uzun vadede de stop olunabilir tabii. Yani bir trend değişiyorsa, O soru şu şekildeydi: Uzun vadeli alış yapacaksam stop loss olmak zorunda mıyım? Ben de nasıl bakacağım? Ben direkt, ya da şöyle söyleyeyim, ben ilk gördüğüm fiyata alayım mı şeklinde bir soruydu. Ben öyle anlamıştım. Yani örnek veriyorum, ben, X bir kağıdı, sallıyorum şu an Amazon olsun diyelim. Amazon'a yatırım yapacaksam Hı hı. ilk ışığı gördüğüm fiyata mı zıplayayım, yoksa bekleyeyim, belli yerlerde desteklere bakayım mı, yoksa alayım gideyim mi şeklindeydi. Ben öyle anlamıştım soruyu. Yani, aslında şuraya bakmak lazım. Orada ilk bakacağımız nokta endeks olmalı. Nvidia, bundan endeks %15 düştüğünde de düşükken de Nvidia'ydı. Şu anda da Nvidia. O zaman gözün kapalı belki tek seferde alabilirdin ama şu anda belki kademeli almak gerekiyor. Bence öncelikle kesinlikle endeksin ve piyasanın durumuna bakmak lazım. Zaman kaybı yaşamamak için. Eğer sen iyi bir hisse senedi seçiyorsan evet belki, devam edecektir sonrasında ama zaman kaybı yaşamamak için çünkü zaman da, görüyoruz ki burada para çok ciddi anlamda, özellikle rally dönemlerinde, trend dönemlerinde, zaman kaçırmak istemeyiz hiçbir şekilde. Çünkü orada da kaçırdığın zaman sana para olarak yansıyor. O nedenle eğer bir yatırım yapılacaksa bu biraz da risk algısına bağlı. Eğer ki, ben teknik analiz, yetkinliğime de güvenirim diyorsan belli stopların altında stop olup daha aşağı gelmesini bekleyip de yapabilirsin. Sonra tekrar stop seviyesinin üstüne geçtiğinde belki tekrar alabilirsin. Ama herkes daha yüksekten almayı bazen tercih etmeyebiliyor ya da kendi açısından doğru görmeyebiliyor ki bence çok doğru. Eğer yükseleceğine daha da inandığım bir noktadaysa gider $10 üstünden de alırım. Benim için hiç problem değil. Ama, genel yatırımcı mantığı, hani, DCA yöntemiyle, almak olabilir. Ben her zaman, endekse önce bakarım, onu söyleyeyim. Ahmet? Açıkçası şöyle, yani bir yatırımcı için zırt pırt bir, stop loss meselesine ben karşıyım. Onu söyleyeyim. Çünkü orada yani şeyden bahsetmiyorum. Nvidia gibi, Amazon gibi oturmuş şirketlerden bahsetmiyorum. Yani bunlar getirip de bir sözleşme getirmeyecek bana. $1,5 trilyon falan bir sözleşme getirmeyeceğine göre onlardan bahsetmiyorum. Onlar oturmuş şeyler. Onlar üzerinden teknik hareket edilebilir ama yani Nebius konusunda mesela 65'ten 59'lara çekilmişti vesaire. O civar bir şeylerdi yani. Sonra haber geldi, 90'lara 100'lere gittik. Yani bu haberleri kaçırma şansınız oluyor böyle noktalarda. O yüzden genel makroda bir bozulum olmadığı müddetçe, hele ki küçük şirketlerde ve sözleşme gibi şeyler bekleniyorsa, bir haber bekleniyorsa uzay şirketlerinde vesaire, bunlar bence çok yanlış şeyler. Çünkü bir haber gelir, %15, 20, 30 bir günde gider, siz de stop olduğunuzla kalırsınız. O anlamda iyi bir temel analiz yapmışsanız, şirketten beklentiniz yüksekse böyle maceralara girmeyin. Çünkü o zaman terste kalırsınız. Yani tekrar yukarıdan almazsınız. Yukarıdan da belki ucuzdur. Mesela bence Nebius hala ucuz. Ama bu şey demek değil yani, hani benim bile sorun yaşadığım bir konu bu. Yani yukarıdan tekrar almak istemiyorum. Mesela Astrolabs'ı alamıyorum hala. Niye? Pahalı gördüğüm için. İşte Reddit'i mesela aldım, tekrar alamıyorum. Niye? Çok gitti.
Bu anlamda ben zırt pırt bu stop loss meselesine yatırımcı mantığında karşıyım. Trader nettir. Yani buradan stop verdi, sat. Bitti. Nokta. Tekrar şuradan çıktı, tekrar al. Yukarı mı çıktı? Benim psikolojimi etkiler mi durumu? Etkilemez. Trader bundan etkilenmez. O anlamda o çok daha profesyonel bir şey. Ama bilhassa haber akışının önemli olduğu büyüme hisselerinde ben çok karşıyım stop loss'a, onu söylemiş olayım. Şimdi ben de fikrimi Ee, söyleyeyim müsaadenizle. Çok kısa bir araya gireyim mi Caş? Sözünü böleceğim Tabii ki. ama Estağfurullah. Ahmet'e kesinlikle katılıyorum. Amazon gibi şirketlerin üstünden örnek gittiğimiz için öyle dedim ama zaten benim portföyümü ve işlem tarzımı da gördüğünüzde şöyle bir bakış açım var benim. Yatırım hisselerimde mesela benim hiçbir zaman Nvidia, Amazon, Meta vesaire büyük şirketler göremezsiniz. Çünkü onları ben zaten teknik analizle yakalarım. En fazla iyi bir haber olsa bile %3-4 yukarı gider. Oradan yine alabilirim. Ancak mesela Archer diyelim, yani mesela pre-revenue şirketler ya da yine de revenue yapmış ama büyüme hisseleri olan daha küçük, market cap'i daha ufak olan şirketlerde yatırım yapmayı tercih ediyorum. Çünkü bir haberle birden, yani bir günde %50'nin üstünde bile yapabiliyor. Sen onu teknikle yakalayamazsın. Yani tamam, ben bir teknik analiz yapıyorum, yani teknik analistim ama onu teknik analizle yakalayamazsın. Teknik analizde şöyle bir bakış açısı vardır. Ya bu bugün %15 yapmış, girmeyeyim, yenisine geçeyim. Problem değil. Ürün çok. Yani piyasada teknik analizin işlem yapabileceği ürün çok. O nedenle o şekilde bakmaz. Ama sen o kağıttan bir şeyler kazanmak istiyorsan o kağıtta, bu tür kağıtlarda yatırımcı olmak durumundasın. Stop oralarda işe yaramaz. Yani teknik analizle o kağıdı kaçırabilirsin. Öyle söyleyeyim. Caş, sözünü Ee, kestim, kusura bakma. Estağfurullah, rahat ol. Ya, ben şöyle düşünüyorum, hangi amaçla aldığın çok önemli o kağıdı. Şimdi, eğer bir kağıdı, ben bunu aldım, %1, %2, %3 hatta ben bunu tweet attım. %3 yukarı satmayı düşünüyorsam benim stop loss'um en kötü taş çatlasa %3 aşağı olması lazım ki %3 bile çok. Normalde, 1/2'si şeklinde ben, hareket ediyorum. Örnek veriyorum, %10 yukarıya eğer ben gitmesini bekliyor isem kısa vadede eğer teknik, grafikten yakalamışsam bir kağıdı, ben onu en kötü ihtimalle %5'e stoplarım ben. Kesinlikle hiçbir şekilde, bunun gözünün yaşına bakmam. Stopsuz çalışmayı ben, kesinlikle orada kabul etmiyorum. Ama ben bunu uzun vadeli alacağım, ben bunu 1 yıl, 2 yıl taşıyacağım diyorsan işin rengi tamamen değişiyor şimdi. Hani, alış mantığın çok önemli. Short term bir trade edeceksen stop loss'suz hiçbir şekilde hareket etmemen lazım, bir insanın diye düşünüyorum. Ben normalde short term'de çok seven bir insanım bu arada. Yani beni tanıyanlar da bilirler. Ben çok kısa vadeli trade'i çok seven bir insanım. Dün mesela bir tweet attım şeyle ilgili. Ben onu, match'le ilgili bir tweet attım. Çok bir fırsattı mesela. Aldım hemen küt diye sattım mesela. O çok kısa vadeli bir trade'ti. %2 kârla, %1,5, %2 kârla netti. Ben oraya mutlaka stopumu koydum. Çünkü ben o bir trade'e girdim. Ama ben uzun vadeli mesela Nibius'ta uzun vadeli yatırımcıyım. Ben uzun vadeli taşıyorsam çok da fazla stop orada ben olmayı düşünmem. Yani, aslında ikinizin şeysi karışım gibi ben diye düşünüyorum. Ben Evet, devam edeyim birkaç tane soru. bu Ben bir konuyla ilgili ekleme son bir yapmak şey daha istiyorum. söyleyeyim. Ahmet, buyur söyle. Ahmet, sen lütfen. Bir arama geldi, bir onu kapattım. Tekrar olursa bir sesim gidebilir, haberiniz olsun. Tamamdır. Ben şöyle Bir düşünüyorum, saniye. yani son olarak bir Şimdi bağlayayım onu. Teknik analizde stop, bahsettiğin gibi insanın kendine göre risk ödül oranı vardır. Belli bir yere kadar tahammül edebilir, sonrasında stop olur, o ayrı. Ama yatırımcıysan, yatırımcı için de benim mesela yatırımlık hisselerimde stopum şöyle: sektörde, bilançolarda, haberlerde bir olumsuzluk var mı? Şirketi önemli ölçüde etkileyecek. Ben ona göre stop kararı veririm mesela uzunda. Ya da çok kısa vadede ciddi anlamda böyle işte bir ayda %40-45 mesela yaptı, HIMS verdim. Çünkü geri geleceğini düşünüyorum. Tekrar alacağım. Yani vermek üzere aldım. Anca öyle hani kar alımları yapabiliyorum ama stop anlamında gerçekten kağıttan vazgeçmem için bu bahsettiğim konularda temel anlamda ciddi sıkıntılar görüyor olmam lazım. şöyle bir ufak bir örnek vereyim. ASTS mesela 50'den aldım. Daha sonra tekniği bozuldu. Normalde stop olunması gerekiyor. Sesim geliyor mu burada? Tabii, tabii, lütfen. Geliyor, evet. Daha sonra 40 civarlarına düştü. Yaklaşık %20 zarar ettim. O %20 zararda
daha henüz bir dönüş formasyonu yokken 40 küsürden aldım ve ortalamayı 45'lere çektim. Ve şu anda hani biraz daha bozuldu ama yine de $50 üstü bir ASTS var. Benim mantığımda hiçbir şekilde teknik anlamda ne elden almak mantıklıydı. Belki mantıklıydı. Hani orada yukarı gidiş devam ediyordu ama sonra düştüğünde stop loss olmak gerekiyordu mesela. Sonra 40'lardan almamak gerekiyordu yine teknikte. Ama ben burada tekniği düşünmedim. Burada benim temel analizim temel gidişattı. Çünkü o olmak zorunda. Niye olmak zorunda? Çünkü bu iş yüz milyarlarca dolarlık bir iş olacak ileride. Evet, bu işte bir rekabete bir haber gelmişti Starlink'le ilgili. Tamam ama bu işte duopol olsa bile yani ikili bir gidişat olsa bile bu şirketin işte değerlemesinin 13-15 milyar dolar olmasından kaynaklı olarak ileride bu şirketin büyümesi garanti. Şu anda altı boş mu? Boş şirketin. Altı boş olabilir ama bu şirket şu anda endeksler iyi gidiyorken bu adayken o kadar da düşemez. Bir miktar haber kaynaklı düşer. Tekniğin de kötü olmasından kaynaklı. Sonra gelir gene düzelir. Çünkü temelindeki o hikaye destek veriyor. Bu anlamda ben bu konularda korkmam. Yani stop olmuş %20 zarardaymışım. Zarardayım yani. Bir hafta sonra geri geçerim. O kadar hiç önemli değil yani ASTS gibi hisselerde. Onu söylemiş olayım. Çok güzel söyledin. İyi de bir örnek verdin. Ben az önce biz 1 saat önce falan sanırım katıl grubunda da bir arkadaş sormuştu. Benzer bir açıklama yaptım. ASTS'deki teknik durum, teknik duruma baktığında ASTS bir ürün. Ama yatırımcı olarak baktığında ASTS, ASTS. Yani ASTS'deki oradaki o obosu, tobosu vesairesi teknik analist için sadece bir formasyon, girilip çıkılabilecek sadece bir işlem. Ama yatırımcı için evet ASTS altyapısı vesairesi, işleri, hikayesi, oradaki karar senin oradaki işlem ya da yatırımcı mantığına göre değişiyor. Josh sana geçebiliriz. Evet. Tabii. Şimdi peki konuyu açıyor. Şimdi aklıma bir soru geldi. Şimdi, özellikle Berk senden rica edeceğim. Kağıt düşüyor. Tamam mı? Tek grafiğine baktın düşüyor. Örnek veriyorum, ismi hiçbir önemli değil zaten. Teknik analizde kağıdın ismi önemli değildir bu arada. Yani bunu net söyleyeyim. Teknik analiz portakal suyunu da analiz edebilir. Ondan sonra, döner hisse senedi yapabilir, istediği yerden de sadece grafiğe bakarak. Kağıt düşüyor ve desteğe geldi. Sen destekte mi alırsın yoksa destekten, düştü ve yukarı döndüğü zaman mı alırsın? Ben dönüş görmeden almam açıkçası. Şöyle olabilir. Mesela önemli bir breakout yapmıştır. Mesela bir konsolidasyon bölgesini kırmıştır. Sonrasında kırdığı bölge onaya gelir. Oradaki o onay mumuna bir bakarım. Orada bir tepkili bir mumsa girerim. Değilse yine beklerim. Ya ben dönüş görmeden pek girme taraftarı değilim açıkçası. Ahmet? Biraz %2, %3 yukarıdan alırım ama daha garanti alırım kafasındayım biraz. Benim çok değişiyor. Yani çok güvendiğim bir hisseyse tekniğe bile bakmadan alırım. Yani hiç umurumda bile olmaz. Ama bazen de teknik bakıyorum. Hani bir dönüş gördüğümde buradan ya da önceki zirvesini aştığında vesaire bak diye bir Berk'e atıyorum. Berk onaylıyor ondan sonra öyle aldığım hisseler de oluyor ama genel olarak tekniğe o kadar bakmıyorum. Yani benim için mesele daha çok temel analiz ve hikayesi ve endeksin ve makroekonominin genel gidişatının kendi kafamdaki fikri. Burada bir bozulma varsa o zaman daha nakit oranımı arttırırım. Ne bileyim daha az kârda olduğum hisselerden, daha potansiyelini az gördüğüm hisselerden çıkabiliyorum vesaire. Ama yani eğer kafamda böyle bir makroekonomik bir problem görmüyorsam benim için bir problem yoktur çok da diyebilirim. Tamam, devam edelim. Şu HB1, H1B diye, HB1 Türkçe şey yapmaya çalışayım da HB1 vizeleriyle ilgili bak bu çok enteresan bir konu. Amerika'da bayağı bir, ilgi çekti. 2 tane konu var. Türkiye'de ilgi çekmeyen kısmı Jimmy Kimmel. Onu bir cümle sonra ben söyleyeceğim. O önemliydi. Kimsenin tabii takip etmediği bir konuydu ama önemli kısmı H1B vizeleri. Bu, son derece önemli ve, Amazon dâhil en fazla Amazon'u etkiledi. Tesla çok az etkiledi de diğer hisse senetleri Meta'yı ve, içinde Tata var. Bir 10 tane şirketi ciddi şekilde etkiledi ve biliyorsunuz konuyu, $100.000 şey koydu, yıllık limit koydu. İlk baştaki açıklama da Oval Ofis'teki her yıl ödenecek şeklindeydi. Sonra düzelttiler.
Sonra tekrar bir düzeltme geldi. O doktorlarla ilgili geldi. Ondan sonra bugün tekrar yeni bir çalışma varmış. Yani, bir şekilde şey yapmaya çalışıyor. Şimdi çok ilginç. Buradaki en fazla, vize Hintlilere veriliyor. Biliyorsunuz Hintliler buraya gelenler de çok ciddi bir şekilde, belli bir seviyenin üstündeki insanlar, zeka seviyesi ve bilgi seviyesinin üstündeki insanlar ve teknolojiyi de taşıyan insanlar, teknoloji şirketleri taşıyan insanlar bunlar. $100.000 insanlara, Amazon ne yapar $100.000 diye düşünebilirsiniz ama 10.000 kişi istihdam ediyor. Yani öyle, ne yapar dediğiniz bir şey değil yani ciddi şekilde ve de bunları almak da zor. Şimdi 2 tane nokta var. Birincisi parayı ödemek var. 2'ncisi bir de bunun zorlaştırılması var. Onlar da o ayrı bir süreç. Yani yıllarca bunları da bekletir ve bunlar da negatif etkilendi. Şimdi buna çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum buradaki gelişmelere. Teknolojiyi şu anki mesela Nasdaq'ın en ufak bir şeyin satış yemesinin bir sebebi de bu bence. Yani buradan insanların kafasına acaba bunlar ne olacak? Çünkü teknolojiyi yaratan bunlar. Yani, burada gördüğümüz Hintliler ve 2'nci sırada Çinliler ve bunlar yaratıyor. Bu konuda sizin konuşmak istedikleriniz var mı acaba? Önce Ahmet'le başlayalım. Yani ben temel korkunun buradan değil de şuradan olduğu kanaatindeyim. Şimdi bir sistem oluşturuldu ve bu sistemde para aslında yuvarlak bir şekilde dönüyor. Ortada aslında çok da inanılmaz paralar yok. Nvidia yatırım yapıyor. Yatırım yaptığı kişi GPU'yu Nvidia'dan satın alıyor. O işte data center anlaşmaları başka yerlere gidiyor vesaire. Tekrar para O da Nvidia'ya notlarımda var. dönüyor. Onu soracağım. Onu Efendim? soracağım ben. Tekrar Onu para soracağım abi. tamam o zaman kapat keseyim bunu. Sonra bundan bahsedelim. Hayır, yani şey, onu ayrıca başlık olarak yazmışım notlarım arasında, onu söylüyorum. Sen devam et abi. Ya şöyle yani o para tekrar Nvidia'ya dönüyor ya da diğer ASIC'lere vesaire gidiyor ve para bir şekilde aynı yerlerde dönüp dolaşıyor. Yurt dışından yatırım geliyor bir şekilde o para artıyor ama bir şekilde bunun artık sonuç getirmesi lazım. Ha bunun daha uzun önünde yıllar var ama bu ileride de bir balon riski yaratır mı? Yaratabilir. Bunda hiçbir sorun yok yani. Böyle bir risk var. Önemli bir risk ama öyle kısa vadeli bir risk değil bu. Hemen bugün bunu gördük. Bu patlayacak demek değil. Bir balon şişmeden patlamaz kolay kolay. O şişer ondan sonra patlar. Ama böyle bir risk var bence. Berk abi sen bir şey söyleyecek misin? Ya bu H1 vizesiyle ilgili aslında sen açıkladın. Evet, belli başlı önemli ölçüde etkileyeceği şirketler var, Amazon olmak üzere başta. Ama ben Nasdaq satışının bugün biraz Powell korkusundan olduğunu düşünüyorum. Yani çok da bir satış yok aslında bakacak olursanız zirvedeyiz ve sadece bugün %0,78'lik bir satış yedik. O tabii büyüme hisselerini epey etkiliyor. Şu anda portföyleri az çok düşünebiliyorum ama e, yani bence şu anda bir düzeltme olsa bile boğa devam edecektir diye düşünüyorum ben. Trend Evet. belli. Şimdi o Nvidia'yı konuşmak lazım. Çok enteresan bir hâl aldı bence. Nvidia tamamen siyasi bir figüre dönüştü. Siyasi, otoritenin baskısı altında. Jensen tabii, Trump'a yaklaşmak da doğru yaptığı gibi, düşünebilirsiniz belki ama tamamen onun uydusu hâline geldi ve inanılmaz şekilde kırılgan oldu. Şimdi Intel'e $5 milyar yatırım yaptı biliyorsunuz. Şimdi bunu isteyerek mi yaptı, istemeyerek mi yaptı? Bu çok tartışılır. Bence önce ilk Intel'i, ben, merak ediyorum. Intel hakkında düşüncenizi, arkasından Nvidia hakkındaki düşüncelerinizi ve bu siyasi otoritenin uydusu olma fikri hakkındaki düşüncelerinizi. Bence Ahmet'le başlayalım isterseniz. Sonra ben söyleyeceğim kendi fikrimi. Ben Intel'in genel anlamda umutsuz bir vaka olduğu kanaatindeyim ama şöyle bir durum var. Yani Nvidia'nın ikili bir çip üretim tesisine ihtiyacı var. Fiyatları aynı zamanda çekebilmek, maliyeti geri çekebilmek için. Ama Intel bu oyuncu olabilir mi? Bence olamaz. Samsung bu oyuncu olabilir mi? Olamaz. Burada TSM maalesef ki farkı oldukça arttırmış durumda, açmış durumda. Amerikan devleti elinden geleni yapıyor Intel'i ayakta tutabilmek için ama Intel yeterince hızlı bir şirket değil, hantal bir şirket. Hantal bir yapısı var. Kendini geliştirmekte oldukça zorlanıyor. Çok daha önde olduğu CPU alanında bile AMD'ye artık birinciliği kaptırmış durumda. Yani böyle baktığımız zaman Intel evet yani kısa vadede böyle haberlerle iyi gitti. Nispeten hatta elindeki para seviyesindeydi bir ara şirket yani. Elinde ne kadar varsa aset şirketin değeri o kadardı yani. O kadar
komik bir değerlemedeydi. Ama yani Intel'le ilgili bir şey düzelmiş durumda değil. Şu var, Nvidia'da $5 milyar Nvidia için çok büyük para olduğu kanaatinde değilim. Hani belki devleti eğlemek için yapmış olabilirler. Ama $100 milyar daha OpenAI'ya para çakacaklar. Yani o para gelecek, dönüşüp dolaşacak. Yine Nvidia'ya girecek. O anlamda onların daha çok, yani 5 milyarı belki, yani bunlar da bir oyuncu olabilir. Biz de burada da üretim yaptırabiliriz gibi bir düşünce olmuş da olabilir. Onu bilemem. Bence olabilecek bir şey değil ama belki uzun vadede e, denenebilir. Bir kumar diye görüyorum. Berk. Ben Intel'den yana benim açıkçası hiç umudum yok. Tabii Amerikan hükümeti Intel'i kurtarmak istiyor. Burada da kim kurtarır, kim rahat rahat para verir? Nvidia bence orada tabiri caizse Nvidia'ya biraz haraç kesildi diyebilirim. Ben Nvidia'nın da o parayı gönüllü vereceğinden, o yatırım gönüllü yaptığından emin değilim açıkçası ama ya bu tür siyasi yaklaşımlar CEO'larda evet bir yere kadar iyi ama bir yerden sonra sıkıntı olabiliyor. Benzerini Tesla'da yaşadık. Ama Elon Musk orada tabii artık seçim kampanyasına kadar girmişti. Oradaki durum çok çok daha farklı tabii ama sonuçları çok iyi olmayabiliyor. Umarım Jensen akıllı adam ama yani onu yönetebileceğini düşünüyorum açıkçası Nvidia nezdinde. Ama ben Intel'in çok kurtulabileceğini açıkçası düşünmüyorum yani. Ben de şöyle bakıyorum, çok farklı bir şekilde bir şey söyleyeceğim. Amerika'da biliyorsunuz 7 tane, salınacak, eyalet var. Seçime de kabaca 1 yıl kaldı. Şimdi bunlardan bir tanesi Arizona. Arizona çok önemli. Intel'in genel müdürlüğü de Arizona'da, Tempe'de, hatta benim yaşadığım yere sadece 5 dakika uzaklıktaydı, eski yaşadığım yere. Çok ciddi şekilde de istihdam edilen bir lokasyon orası. Burayı kaybetmek istemeyeceği için özellikle Intel'e yatırım yapmaya başladı. Önce devletten para soktu oraya. Onu kurtarmak için. Çünkü dipsiz kuyu. Ben normalde batık olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok fazla çalışan var. İnanılmaz bir şekilde bir tekel konumunda, irrasyonellik had safhada. Arkasından, baktı kurtarabilmesi lazım. Bir de çok ciddi şekilde de, Amerika'da, Trump'a karşı eleştiriler geldi. Kendi partisinden bile. Yani biz niye müdahale ediyoruz? Normal koşullarda Cumhuriyetçi Parti'ye tamamen, görüşüne ters olan bir şey, bu. Hani demokrat olsaydı, hani, bir şekilde anlayabilirdik ama cumhuriyetçilerin böyle bir yatırım yapması çok enteresan geldi. Arkasından bunu kurtarabilmesi için de işin içerisine Nvidia'yı monte etti. Nvidia'yı hem burayı da kullandı hem de Çin'le, karşı kullanıyor. Ben çok fazla uydusu olmasını, Nvidia için olumlu olduğunu düşünmüyorum. Yani $5 milyar önemli değil ama en azından, yani, her Trump'ın dediğini yapması çok doğru değil. Burada bir virgül açacağım. Jimmy Kimmel'ı söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Jimmy Kimmel, komedyen biliyorsunuz. Cumartesi akşamları şov yapıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu siyasi komedi yapıyor. Ve en çok izlenilen kişi. İlk başta, Trump, yönetiminden bahsi gelince, şeye aldı, hold'a aldı, programını. İnanılmaz şekilde tepki gelince ve bu sefer de, dik durdu ve ABD'nin Rütü'ğü var. ABD Rütü'ğündeki ikinci kişiden de açıklamalar geldi. Yani net bir şekilde eğer bize başvurursanız biz sizin yanınızda olacağız diye. Bu sefer dik durdular ve Trump yönetimi burada geri adım atmak zorunda kaldı. Burada yani, bir noktada da Nvidia'nın, Jensen de, dur demesini bilmesi lazım Trump'a. Yoksa her dakika, böyle batık şirketleri yatırım yaparak, markasına zarar verecek diye düşünüyorum ben. Ondan sonra, ben de şu an söyleyeceklerim bu kadar. İstersen Berk sana bırakayım sözü. Aklına bir şey gelirse ben söylerim. Sorulara cevaplara bakalım. Tamamdır. Bu arada Sorulara bakalım gülerken dikkat arkadaşlar. edin arkadaşlar. Efendim? Efendim? Gülerken dikkat edin, içeri alınabiliriz. Dur şimdi karıştırma. Evet arkadaşlar, yorumlara bakıyorum. Yani eğer aklınızda bir soru varsa yani hisse senedi özelinde konuşmayalım. Sektör vesaire olur ama hisse senedi özelinde konuşmayalım. Sorularınız varsa biliyorsunuz Trio Talks artık ne kapsamda, hangi formatta yaptığımızı. Onlara bakabiliriz. Ben sorulara bakmaya başladım. Evet. Oğuzhan demiş ki piyasa bir düzeltme arıyor. Zaten bu haberi destek olarak kullanabilir. Yani bence sağlam bir düzeltme için bundan daha fazlası gerekli. Ya Powell'ın çok değerlendi, çok yüksek demesiyle borsa bence sınırlı bir tepki olur. Ama
Üzerine farklı haberler gelir, değişik gelişmeler olur. Tabii bilemeyiz onu. Ne diyorsunuz? Ya, data çok önemli. Datalarda, ciddi bir bozulma olursa, Fed'in eline bağlayacak bir şekilde o zaman, bu sefer de, dediğim gibi, yani, 60 yıllık dataya baktığın zaman %2, %2,5'luk bir düzeltme olması lazım S&P'de. Oradaki %2,5'luk düzeltme de %4'lük düzeltmeye tekabül eder. %3,5, %4 Nasdaq'ta. Ondan normaldir. Bir de borsalar herkes şimdi yeni giren arkadaşlar var borsalara. Şöyle zannediyorlar, bu hep yukarı gider. Hayır, böyle bir şey yok. Amerikan borsası da felaket düşüyor düştüğü zaman. Yani düştüğü zaman da, inanılmaz şekilde kaybedebilirsiniz. Sadece uzun vadede kazandırıyor. O da grafik olarak. 1954 yılından beri baktığınız zaman uzun vadede kazandırmış. Ara duraklamalar. Bazen 10 yılda durmuş. 10 yıl boyunca da durmuş. Hiçbir şekilde de hareket etmemiş. Yani, yukarı gidince herkes şey zannediyor, "A, ben buraya aldım, ben buradan, ciddi şekilde, hayatım kurtulur." Yok öyle bir şey. Şu an bir dönem var, fırsat var. Ben bu fırsatın da şeye kadar süreceğini düşünüyorum. Dediğim gibi seçimlere yaklaşıncaya kadar bu fırsatın devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bunun arkasındaki esas yakıt tamamen, AI'dan geliyor, yapay zekâdan geliyor. O bunu desteklediği müddetçe bu iş devam edecektir ama hiçbir zaman için şunu unutmasınlar arkadaşlar, yani %3, %4'te panikleyeceksiniz zaten bu işlere hiç girmeyin. Yani %3, %4 hiçbir şey değildir borsalarda. Evet. Evet. Ahmet, seni Şöyle. dinleyelim. Ya benim okumam şu yönde. Yani Amerika kuruluşlarındaki felsefesini hala yani o günlere dua etmeli diye düşünüyorum. Oradaki ifade özgürlüğünün kıymetinin çok önemli oluşu, devlete karşı silahlanmanın mümkün oluşu vesaire, işte daha bağımsız kurumların inşa edilmesi ve yani Amerika'nın kuruluş felsefesini ben çok beğenirim. O Çay Partisi olayından itibaren vergiye karşı bir ayaklanma meselesi falan filan, yani uzun bir tarih anlatısına gerek yok. Ve şu an Amerika'ya baktığım zaman şirketlerini bir kenara ayırıyorum. Amerika rezalet durumda. Yani şeyler, yani Merkez Bankası Başkanı nasıl bir borsayla ilgili yorum yapabilir? Pahalı bilmem ne. Yani manipülasyon bu. Resmen rezalet. Yani ya da görüyoruz ki Amerikan Başkanı gelene geçene Amerika'da Fed Başkanı hakaret edebiliyor. Çok rahat bir şekilde. Ona buna şu tane ülke, şu ülke şunu koydum, bu ülkeye bunu koydum. Bilmiyorum, Amerika'nın demokrasisinde bir sorun var. Yani genel anlamda bir sorun var. Bu sadece sağcılar için geçerli değil, solcular için de geçerli. Yani Charlie Kirk'in öldürüşünü çok az geçtik yani. İnanılmaz bir, orada da bir Görkem. woke Hı. kültürü oluştu ve woke kültürü özgürlükçü bir kültür bazında gitmiyor. Yani onlar da diğerlerinin ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı ve bitirici şekilde gidiyorlar. Bu anlamda Amerika'nın eskiden gelme olan bu alışkanlıklarının çok fazla kaybolduğunu görüyoruz. Yani benim Amerika ile ilgili temel sıkıntım o, ama şirketlere baktığım zaman şirketlerde herhangi bir problem yok. Yani oradaki eskiden kalma o gelen o işte American Dream, o muhteşem bu yani Amerika hala buna inanıyor ve hala dünyanın en çok verimli işçilerine sahipler. Yani bu çok zor bir şey. Yani Avrupa'da diğer gelişmiş ülkelerde bunu çok görmeyiz. İnsanlar parayı bulduktan sonra tembelleşirler. Ama Amerika'da hala bu rüyaya inanıyorlar ve devam ediyorlar. Bu Amerika'yı oldukça ileriye taşıyan bir durum. Ama bu da biterse o zaman Amerika ile ilgili başka şeyler konuşmaya başlarız. Ve Amerika'da şu an demokrasi anlamında büyük problemler var. Onu söylememiz lazım. Ve Amerika genel anlamda da eskiden gelme problemlerini hala woke kültürüne dahil etmiş durumda. Bu siyahilerle ilgili bu zamanda yapılan ayrımcılık kültürü şu anda da negatif, yani pozitif bir ayrımcılığa dönmüş durumda. Orada çok rahatlıkla suç işleme konularında artık destek alıyor durumunda soldan. O anlamda Amerika'nın ben çok siyasi durumunun çok sağlıklı olduğu kanaatinde değilim, onu söyleyeyim yani. Josh, ekleyeceğim bir şey yoksa geçiyorum. Yok, devam edelim. Tamamdır. Şuradan Benim hemen. beklediğim başka bir konu vardı da onu not almışım. Onu eğer, onu bir söyleyeyim de şu Olur. şey konularında, insanlar şeye yanılıyorlar. İşte Amerika'da, ciddi şekilde iş yaratamıyor, işte işsizlik arttı filan böyle rakamlar. Arkadaşlar yani 300.000 kişi işten atıldı yani. Onu da unutmayalım. Ben baktım rakamlara hepsine hükümetten. Sene başından beri yani Elon Musk'ın başladığından beri
Tabii bunların tekrar yerine konması kolay değil. Bir taraftan, bu insanlar, işten ayrılıyorlar ve gelirleri olmuyor ve sonuç itibariyle ekonomiyle negatif katkıları var. Yani bunları unutmamak lazım. Yani şu anki bir süreç, baktığınız zaman, işler kötüye gidiyor, öyle çok da kötüye gitti falan yok yani. Gittiğiniz zaman zaten kaslarda yine bekliyorsunuz. Ürün bulmak da çok da kolay değil. Ben çok da kötü olduğunu düşünmüyorum işlerin, ekonomik anlamda, söyleyeyim. Hani ben öyle çok panik edecek bir durum olduğunu görmüyorum. Teşekkürler. Burak'tan bir soru gelmiş. Hocam ben üniversiteye gidiyorum ve portföyüm sizlere göre bir hayli küçük. Risk iştahım yüksek. Sizce güvendiğim şirketlere uzun vadeli opsiyon almam mantıklı mı? Yoksa spot işlem mi? Evet. Josh senden başlayalım. Ne Harika dersin? soru. Harika bir soru. Evet. Yani şimdi eğer sen yukarı eğer, trende devam edeceğini düşünüyor isen, uzun vadeli eğer paran da çok kısıtlı ise uzun vadeli leap dediğimiz 2027 hatta şimdi 2028'ler bile var bazı hisse senedine dün baktım. Oralarda, pozisyon alabilirsin. Ama yukarı gideceğini düşünüyor isen ben şöyle tavsiye ediyorum. Küçük portföylerin bu benim kendi bakış açım. Yani, küçük portföyleri çok fazla dağıtmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. 2 ya da 3 tane hisse senedini, alıp, portföyü 2'ye bölsün, 3 tane hisse senedi. Onların leap'lerini alsın, kalanları spot'tan alsın. Ya ben çok opsiyon piyasasına hakim değilim. Belki paranın %75-25 şeklinde ayrılabileceği kanaatindeyim de. Yani bu az hisse konusunda katılıyorum. Az hisse büyüme hissesi bilhassa hikayesi olan küçük hisse doğru zamanda çıkılabilirse hızlı bir şekilde spotta da aynı zamanda opsiyonda da kazandıracaktır. Ama çok fazla dağıtırsa o zaman tabii genel olarak getirileri düşürecektir. Bu konuya dikkat etmesi lazım. Ya ben şöyle düşünüyorum. Hem üniversiteye gidiyor hem de tabii portföyün düşük olması, az olması önemli bir kıstas. Kesinlikle az hissede olunması gerektiğini düşünüyorum ama şöyle bir durum var. Yani opsiyonda belli senelerde, belli günlerde spot işlem yapmamış birinin opsiyon alması, opsiyonla başlaması bilmiyorum bana çok oturmuyor bende. Yani ileride senin işlem ve yatırımcı psikolojini de bu etkileyebilir. Ya doğru temeller üstüne atamayabilirsin psikolojiyi. Ya işin bu kısmını hep kaçırıyoruz ama bizim yaptığımız işlerin, kazandığımız paraların birçoğu aslında bizim psikolojimizin ne kadar sağlam olduğuyla ilgili. Tamam, işlem biliyoruz. Hepimiz teknik analiz biliyoruz. Burada birçoğunuz benim çizdiğim çizgileri siz de çizersiniz. Problem yok. Ama orada tuşa basabiliyor muyuz? Doğru kararı alabiliyor muyuz? Zararı kabullenebiliyor muyuz? Kârda oturabiliyor muyuz? Bunlar bence çok önemli. O nedenle doğru bir şekilde psikolojinin de oturması gerektiğini düşünecek olursak ben spot işlemlerden yanayım. Güzel trendlerde zaten 2x, 3x yakalanabilecek iyi büyüme şirketleri var. İlk başta çok da açgözlü olmamak ama iyi büyüme yakalamak istiyorsak bence yine spot işlem bizim işimizi görecektir diye düşünüyorum açıkçası. Bir de şunu ekleyeyim yani ben bu işe işte 26 yaşlarında falan girdim. Yani üniversite döneminde bu işe girseydim şu an bambaşka bir yerde olurdum. Onun zamanın bizden çok daha fazla. Öyle bir faydası ve doğru bir yönü de var. Ama o anlamda çok acele etmeye de Kesinlikle katılıyorum. Josh var mıdır eklemek istediğin? Yok, ses bu arada gitti galiba. Kimin sesi gitti? Ahmet'in sesi gitti galiba. O Belki söyledi telefon bence gelmiş zaten. olabilir. Konuştu diye Ha, düşünüyorum okay, ama. tamam. Tamam. Ya, ben şöyle düşünüyorum, yani, hızlı büyümek lazım. Yani, şöyle, Keynes'in bir lafı vardır: "Herkes sonunda yani, herkes ölecektir uzun vadede." Yani, çok uzun sürede kalkıp da 30 yıl sonra ben zengin olacağım diye düşünmemek lazım. Fırsatı iyi değerlendirip dediğim gibi çok mümkün olduğu kadar 1, 2, 3 ben hayatım boyunca, yani, biz trade ederken bile 3 taneden fazla hisse senedi almadım. Hayatım boyunca almadım. Hiçbir zaman bir veya 2'dir o kadar. Daha fazla hiçbir şey yapmam yani. Kontrol edebileceği şekilde hareket etmek lazım. Hızlı şekilde ve yanlışlıkla ısrar etmemek lazım. Ha, bu arada notlarımı şimdi gördüm. Bu benim bir tweet atmıştım. Bu çok önemli bence. En fazla şu ana kadarki beğeni, bu tweet'e gelmiş. Bir senedir yaklaşık tweet atıyorum. Intel 25 sene içerisinde hiç prim yapmamış. Yani yanlış hisse senedinde durmak da korkunç yanlış. Yani böyle bir şey var, bazı bir kesimlerde ben görüyorum. Kimseyi de kastetmiyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Ben bunu alayım atayım, bu kesin kazandırır. Yok kardeşim, kazandırmaz. Sen yanlış hisse senedinde durursan
Böyle kalırsın 20 sene, 25 sene boyunca. Paran erir pul olur. Doğru yerde bulman lazım. Eğer baktın bir sizin de gitmiyorsa çok da ısrar etmemek lazım. Hemen giden içinde olmak lazım. Bu çok çok önemli bence. Yani ben bunu yaşayarak da öğrendim, gördüm de. Hızlı şekilde de büyümek lazım. Yani, zaten kalkıp da böyle ben 10 sene sonra büyüyeceğim falan diyorsan oralarda bir sıkıntı var demektir. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani doğru, kesinlikle katılıyorum. Hızlı şekilde büyümek lazım. Özellikle küçük portföylerde bu şekilde ama dediğim gibi, büyürken de bazı şeyleri kaçırmamak lazım. İleride çünkü iş artık şeye dönmemeli, tabiri caizse kumara dönmemeli. Doğru işlemler doğru Tabii yerlerde canım. Hı alabilmek hı. gerekiyor. O nedenle, hani, direkt öğrenci bir arkadaşın opsiyonla başlaması bana çok sert geldi açıkçası. Onu söylemek istedim. Öncelikle kendini denemesi lazım. Evet, Baktı kesinlikle. başarılı oluyor, bir sistem oturtuyorsa devam edebilir. Evet. Opsiyonu da şeyde kullanmak lazım, yani çok karışık şekilde kullanmamak lazım. Basit basit. Mesela, eğer bir kağıdın, örnek veriyorum, X bir kağıdı, ismini vermeyeyim, ben iyi olacağını düşünüyorsam ben bunu, spotta da alırken bir miktarda da nokta alırım. Mesela ben şeyleri alırken kendim kuantumuna çok inandım ve ben bunu tweet de attım. Hep içinde de kaldım. Çok ciddi şekilde de, spotta da pozisyonum var. Döndüm, yetmedi bir de, opsiyonda da lonkladım ben. Çünkü hissettim ben bunu. Ben buraya bir tweet de atmıştım. Hissediyorsan yaslayacaksın kardeşim portföyü. Yani onu kaçırmayacaksın. O trendi kaçırmayacaksın. Oradan 10, 1'e 10, 1'e 20, 1'e 30 ne bulduysa yapacaksın. Yani onu hiç kaçırmamak lazım. Yani opsiyonu kullanırken de net long, net short şeklinde kullanması ya da kendini düşüşlerde put opsiyon olarak, hedge etmesi. Bu şekilde ben görüyorum. Basit şekilde her şeyi basite yapmak lazım. Evet, teşekkür ediyorum. Eee, sorulara devam ediyorum, eklenecek bir şey yoksa. Yok. Ahmet Önder, sanırım Ahmet sana sormuş. Hut ve Poet'i neden portföye eklediniz diye. Açıklamak istersen açıkla yoksa geçebilirim. Orada HUD'la ilgili aldığım yerde aşağıda bir rapor var. Orada ne kadar bir enerji anlaşması olacağı vesaire, yani data center anlaşması olacağı mevcut. Onun getirebileceği yaklaşık ciro 25 milyar 30 milyar dolarlarında bir ciroya çıkabilir. Şirketin şu an değerlemesi 3,7 milyar dolar. Bu anlamda daha vakit var data center'ların kurulmasına ama eninde sonunda bu şirkete çok daha fazla etki yapacaktır. Onu söylemiş olayım. Poet'le ilgili de bir sözleşme şeyi var. Ellerindeki teknolojinin çalışıp çalışmadığı ile ilgili bir soru işareti vardı. Çalışabileceğine dair bir ön gösterge oldu. Küçük bir anlaşma ama ileride çok önemli olabilir. Onun detaylarını daha sonra kendim paylaşırım. Oradan bakarsınız. Sebepleri bunlar. Tamam, teşekkürler. Eee, internetimde çok hafif bir sorun var. Yorumları açmaya çalışıyorum. Bir saniye bekleteceğim. Şuradan bakayım ya da. Emre Akıncı sormuş. Sizce kısa vadede VIX hareketi nasıl olur? Şu an 17'lerde öngörülebilir verilere göre daha yukarı gitmeye ihtimali daha mı yüksek sizce demiş. Bir VIX grafiğini de açayım. Siz o sırada isterseniz buyurun. Yok, seni dinleyelim. Evet, şimdi açtım grafiği. VIX de konsolidasyon bölgesinde devam ediyor. Zaten 17 ile 14.50 arasında sıkışmış durumda. Ama VIX'te şöyle bir durum var. Aslında biraz eee, direkt olaylardan etkilendiği için korku endeksi Evet, hızlı gidiyor. hızlı gidiyor, çok hızlı gidiyor. Yani burada teknik bakmak da ancak şu şekilde teknik bakabiliyoruz. Evet, yani piyasa sakinlediğinde, olaylar durulduğunda, piyasada gergin durumlar olmadığında çekildiği bazı seviyeler var. Onlar da işte 14.50'ler, daha aşağı gelirse 13.50'ler, 12.70'ler, 80'ler civarı. Buralardan endeksler de şişmişken biraz böyle ilerlemişken belki hedge amaçlı VIX long pozisyonları ufak ufak kademeli alınabilir. Çünkü herhangi bir olayda direkt %20, %30 yükseliyor. Burada da artık olayın ciddiyetine göre onu artık kararını siz verirsiniz. Verip ya da devam etme konusunda hedge'e bakabilirsiniz. Ama burada hedge ederken de tabii portföyü de risklerini öngörmek lazım. Yani oranınızı ona göre ayarlamanız lazım. Bu sefer hedge edeyim derken bir yandan zarar da edilebiliyor. Ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Ama dediğim gibi öngörülebilir dataya göre yani bu biraz falcılık olacak çünkü yarın ne olacağını hiçbirimiz Bilemeyiz. bilemeyiz. VIX'te hiçbir O şekilde nedenle bilemeyiz bunu. VIX de buna göre hareket ediyor. Ama öngörülebilir data şunu söylüyor.
14'lere 13'lere geldiğinde ufak ufak topla diyor. Hedge amaçlı. Hani bunu söyleyebilirim. Hedge amaçlı. Aynen Tamamen öyle. hedge Ben amaçlı. ufak bir ekleme yapayım. Bir haber gördüğünüzde bilgisayarın başındaysanız Powell konuştu, saçmaladı. Çok hızlıca bakmadan VIX alınabilir. Çok hızlıca. Bir kötü haberde çok hızlıca. Sonra yarım saat sonra satarsınız. Evet, bu da bir yöntem ama çok hızlı olmazsanız bu Çok sefer hızlı ciddi olmanız gerekiyor. Yani marj 15 yiyebilirsiniz. dakika geç kaldınız, Evet. geç gördünüz haberi, sonra aldınız VIX tam tersi zarar edersiniz. Çok Bence hızlı. 15 dakika bile değil. Bir Saniyesinde buçuk yani dakika içinde 1,5 işi dakika bitirdin aynen. yoksa Saniyeler iğnenin içerisinde ucunda almanız olabilirsin. gerekiyor. Saniyeler içinde alıp daha sonra 3-5 dakika sonra sattığınızda bile önemli kazanç elde edebilirsiniz ama saniyeler içinde dediğim gibi 5-10 saniye içerisinde almak gerekiyor. Evet, katılıyorum. Josh, var mıdır yorumun? Ya ben VIX almıyorum. Hayatımda bir kere VIX aldım. Onda da şişman tombul parmak olayı vardı. Eskiler bilirler. Herhâlde 15 seviyesinden bir anda 70'e falan fırlamıştı. Ben servet yapmıştım, 15 dakika içerisinde. Bir daha da İşte almadım. Ahmet'in bahsettiği olay. Ama ben ondan önce almıştım. Tombul parmak basmadan önce almıştım. Yani Aa, şans, öyle mi? tamamen şans bu. Evet, yani oradaki şanslı insanlardan biri bendim. Ondan sonra bayağı bir para kazanmıştım. Şaka bir yana ben VIX almıyorum hedge etmek amaçlı. Asla hiç almıyorum. Ben, put opsiyonlarını alıyorum. Piyasanın yönünü de şunu söyleyeyim, bunu unutmadan, genel bazda arkadaşlar ilk euro dolara bakın. Euro dolar paritesine bakın, orada anlarsınız piyasanın nasıl tepki vereceğini. Mesela Powell'ın lafına ben, çok, hiç dikkate bile almadım. Sadece paylaştım, hani, şey yaptım, hani, neden düştüğüne bir örnek olsun diye, sebep olsun diye ama Powell lafıyla ben çok da fazla paniklemem ama tam tersine mesela 2008 krizi Morgan Stanley'nin satış şeyiyle, bütün dünyaya satış raporuyla trigger etmişti. Mesela o tarz bir kurumdan Morgan Stanley özellikle, ilk başta o gelir. Sat, sinyali gelirse, raporu gelirse ben orada satarım. Onu net söyleyeyim. Yani elimdeki bütün pozisyonlarımı satarım. Bu, hani, bu da burada kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Yani, böyle net bir aracı kurumun ciddi şekilde kredibilitesi olan bir kurumun sat raporu benim için son derece önemlidir. Yani bütün portföyü satar, arkama bakmadan nakde geçerim, sonra bakalım ne oluyor diye beklerim. Teşekkürler. Bekir Tonga sormuş. Kuantum şirketleri abartılı mı sizce diye. Daha çok yeni konuştuk Aşırı aramızda abartılı. hatta. Aşırı abartılı. Yani inanılmaz bir bence balon yani. Ama onu söylemiş olayım ama gidiyor. Yani şöyle şu anda bence hikaye 2030'lar. Daha erken diyen var, daha geç diyen var. Onlar tartışılır. Hangisinin önde gittiğini bilmemizin çok fazla imkanı yok. Nispeten işe yaradığını gösterebilen IonQ ve QBTS var. Nispeten belki Rigetti. Ama onun haricinde yani şu anda hisseler yarın yokmuş gibi yükseliyor. Ve hiçbir gelirleri yok. Belki buradan Google gibi şirketler, Nvidia gibi büyük şirketler kârlı çıkacaklar. Hangisinin ne kadar kazançlı ileride çıkabileceğini de bilmiyoruz. Çok fazla belirsizliğe rağmen çok fazla gidiyor. Kötü değil, gitsin. Ama dikkatli olmakta fayda var. Hikaye varken sıkıntı yok. Endeks varken sıkıntı, endeks iyiyken sıkıntı yok. Ama hani yarın bir gün birinden böyle bir korku, yani önemli bir kişi böyle bir korkuyu ifade ettiğinde hisseler bir günde %30-40 çakılabilir. Nvidia'da zamanında Jensen bunu söylemişti. Bir günde %40 geri gelmişti. Daha sonra o kendi de yatırım yaptığı için kuantuma sorun olmadı yani. O birazcık yalan söylemişti orada da. Mesele şu. Burada şunlar, yani şöyle bir rapor çıktığında, yani bu işin kazananı Google olacak gibi bir rapor çıktığında diğerleri çok önemli etkilenir. Ama böyle bir rapor çıkmadıkça, bir endekste problem olmadıkça bu balonlaşma devam edecektir. Ama dediğim gibi burada herhangi bir beliri yok. 10 milyar dolarları aşan değerlemeler oluşmaya başladı. Hangisinin kazanacağını bilmiyoruz. Yani gerçekten temelden baktığında çok büyük riskli ama kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Yani kazandırıyorsa işin içerisinde bulmak da gerekiyor. O yüzden de bir şey diyemiyorum. Yani bende gerçek portföyde yok ama model portföyde var. Yani bir ayda %100 yapanlar var. Yani gerçekten inanılmaz kazandırıyor. Onu söylemiş olayım. Teşekkürler. Josh, ne dersin? Ben tarafım burada, ben konuşmayayım istersen. Ben Tamam. net long'um yani burada. Yani şimdi ben ne desem elimdeki pozisyondan dolayı belki konuştuğu gibi algılanabilir. Ben bunların çok gideceğini düşünüyorum. Ama tamamen, hani, Ahmet'e de katılmamak da elde değil. Yani riskler de çok yüksek. Buradan alınır mısın konusu, ciddi soru işareti.
Ama şöyle bir inanış var piyasada. Şimdi, AI'da bir sonraki, aşaması kuantum. Şimdi 2030'u, söyleyen kişi QBTS pardon, IonQ'nun, CEO'su söylemişti. Sonra CEO değişti, ve hızlı şekilde yatırım yapıyorlar. Şimdi teknolojinin şöyle bir özelliği var. Sen 2030 dersin, küt 2020'de çıkabilir. 2030 dersin 2040'ta da çıkabilir. Yani kestirebilmek çok zor ama insanlar yatırımcıları kaçırmak da istemiyorlar. Burada gelir konusunda sadece şunu söyleyeyim, yanlış hatırlamıyorsam D-Wave'de QBTS, Otosan'a sattı, raporlarında vardı, ürün sattı. Oradan ciddi bir geliri elde etmiş. Yani yani şirketler de ilgileniyorlar. Daha işin başında pre-revenue. Kesinlikle katılıyorum. Dikkat etmek lazım ama, bu gibi şeylerin içinde olmak lazım. Yani baktığınız zaman hep böyle raporlar görürsünüz. Nvidia'yı 10 sene önce alan adam şu an $10 milyon var. Belki şu an içinde, kuantum içinde geçerli. Yani mutlaka portföylerde çok küçük, %1 o kadar. %1, 2 yani %1, %2'yi kaybetseniz de hiçbir şekilde sizi sarsmayacak bir, miktar olması lazım. Ama yakalarsanız da o %1, inanılmaz şekilde yerlere de gidebilir. Evet, katılıyorum. Çok yükseldiler bence şu anda. Aşırı fiyatlamadalar. Özellikle şimdi konuştuğumuz sektörler belli başlı önemli sektörler var. İşte eVTOL'ler, nükleer enerjiler, yapay zekâyı zaten sürekli konuşuyoruz. Kuantum vs. Aslında sonuç alınması en geç beklenen şu anda çok hızlı bir şekilde gidiyor. Aynen öyle. En Eee geç beklenen herhangi bir pipeline yok elimizde. Şu kadar satış olacak, bu kadar olacak. Evet. Hiçbir bilgi yok. O nedenle evet, güzel görünüyor. Elinde olanlar için hiçbir problem yok. Trend olduğu sürece FOMO'da devam edebilirler. Hype süresince devam edebilirler. Bence hiç problem yok ama yeni alacak arkadaşlar da çok soruyor, hani, buradan girilir mi vs. Yani tabiri caizse ben, elimi süremem. Öyle söyleyeyim. Buralardan elimi süremem. Ha, bir düzeltme olur. Zaten düzeltmeler de sert geri çekilecek hisseler bunlar. Oralarda şansınızı deneyebilirsiniz. Ama buralarda bir şey diyemiyorum açıkçası. Ya ben bir ara işte girdim çıktım bir IonQ'dan %30 aldım. İşte QBTS'ten %65 aldım çıktım gittim de yani ama şöyle bir durum var yani buna Eray Hoca'yı tebrik etmek lazım. Yani bunu 3-4 yıl öncesinden bunlara başladı. İnanılmaz yani o gün alan biri şu anda yani çok alsa bile bir şey yarattı yani. Kesinlikle. Varlık yarattı. Çok önemli varlık yarattı. Çünkü o gün alanlar yani 100 kat falan yaptı yani. Öyle bir şey. İnanılmaz bir Ya kazanç sağladı. portföyünün sadece %1'i bile bir kuantum şirketinde olsaydı şu anda portföyü ciddi anlamda yol almıştı zaten. Mesela QBTS'e bakıyorum. En çok onu konuştunuz sanırım. Daha bir sene olmamış. Kasım 2024'te $1'mış. Bugün $27. 27'ye katlamış yani. Çok önemli kesinlikle. Josh'ın burada söylediği çok önemli. İleride işte Nvidia'yı işte bilmem kaç dolarlardan alan insanları tanıyacağız belki milyoner, milyarder olarak. Evet, böyle şeylerin içinde kesinlikle olmak lazım ama belli miktarda, belli ölçüde kesinlikle. %1, %2 o kadar. Aynen o Yani kadar, dediğim gibi o kadar. %1 kimseyi üzmez. Kesinlikle katılıyorum. Ya bir günde portföyümüzden %1 eksilebiliyor. O kadar yani. Tamamen o. Evet, yeni bir soruya geçiyorum. Afşin Demiröz güzel bir soru sormuş. ABD borsalarında yıl sonu rallisinin ana itici gücü fonların zorunlu alımları mı olur yoksa bilanço daralmasının yarattığı likidite açığı mı fiyatlamalara baskın çıkar ve bunu belirleyecek kırılma noktasını hangi öncü göstergeden okumayı planlıyorsunuz demiş. Söz almak isteyen var mıdır? Yani şimdi yıl sonu rallisi, Noel Baba rallisi diye deniyor zaten, burada. Ondan sonra şimdi insanlar, emm, pozisyonlarını, şu an zaten, ayarlama zamanına geldi. Herkes, şu an vergilerine bakıyor. Net bir şekilde vergi ayarlamaları zamanı başlayacak. Vergi ayarlamaları, başladıktan sonra insanlar tatile gidecekler ve hacimler de daralacak. Hacim daraldığı zaman satıcılar da tamamen çekilmiş olacak. Oradaki hafif bir, alışlar, yani yeni yıldaki Ocak ayındaki, yeni pozisyon açmalara istinaden aralık ayının sonlarında alınmış olan hafif bir alış dalgası yukarı doğru gidiyor. Zaten borsanın özelliği şudur zaten, yani illaki çok büyük para girmesine gerek yok. Satıcıların ortadan çekilmesi bile hafif bir para gerek piyasa yukarı doğru ittirir. Bu herkes için geçerli. BIST için de böyle, borsa için de, Alman borsası için de böyle. Arz ve talep dengesi.
Herkes pozisyonunu ayarlayacak ve, tatil sezonuna girecek. Tatil son, şeyde 11 gün Amerika'da resmi olarak böyle olmasa bile tatil sezonu diye geçer. Herkes tatile çıkar ve kimse de işlem yapmaz. Oradaki ve satış da yapmaz. Sen satışlarını yapmışsındır, ayarlamalarını ayarlamışsındır, vergini, artık, net bir şekilde, çıkartmışsındır. Hiçbir işlem yapmazsın. Hafif bir alış bile piyasayı yukarı ittirir. Yıl sonu rallisinin sebebi budur. Şöyle ben yani Kasım Aralık gibi bu işte piyasa endekslerini takip eden büyük fonlar var. Bunların bilhassa mega cap'leri etkileyen bir durumu var. Burada bir ek talep yaratımı söz konusu olabilir. Bu da ister istemez endeksi yukarı çeker. Yani ama iki durumda da çok güzel mesele. İki durum da bence kritik. İki durumun da etkisi olacaktır. Ama yani temeline baktığımız zaman bu sadece yıl sonu için olan bir durum. Temel boğanın zaten ben devam edeceği kanaatindeyim yani. Onu ayrıca söylemiş olayım ama bence çok güzel bir soruydu. Evet, soruyu ben de beğendim. Teşekkür ederim. Ben de benzer şeyler söyleyeceğim. Ahmet gibi düşünüyorum. 2 konu da çok çok önemli yıl sonu için ama genel anlamda benim izleyeceğim, makro verilerin yanı sıra tabii ki yapay zeka ve SEMI'lerin bilançoları çok çok, dikkatlice takip edilmeli. Çünkü Amerika'nın hikâyesi şu anda bu ve bunun çevresindeki ekosistemler üzerine dönüyor. Bugün nükleer bile bakıyorsak yapay zekâdan dolayı bakıyoruz. İşte kuantum bundan sonrası için bakıyoruz gibi. O yüzden yapay zeka üzerine, oyun dönmeye devam edecek. Onun üzerine odaklanmamız gerekiyor. Evet, nükleer dedik. Mehmet Yılmaz sormuş. Küçük nükleer santralleri şirketleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar da çok gidenler arasında. Onların da hangilerinin çok fazla başarılı olacağı belli değil. O yüzden mesela benim oyunum daha çok bu şirketler uranyuma, zenginleştirilmiş Hı hı. uranyuma ihtiyaç duyacaklar. Benim oyunum mesela o yönde oldu. O yüzden Leo o yüzden var bende. Nispeten yani yeni aldım onu ama hani U da o yüzden tabii uranyum çıkaran bir şirket. Aynı zamanda nadir toprak elementleri işi de yapıyor vesaire. Eee, Bu işin daha garanti tarafını oynadım ben. Çünkü bu daha garanti bir taraf gerçekten de. Bu şirkete mecbur durumdalar bilhassa Levya. Ama bu şirketin ya bu şu an hikaye. 2028 sonrası aslında bunlar gelirlere başlayacaklar. İşlerinde hangilerinin ne anlamda teknolojide önde olduğu çok şey yani teknik bilgi gerektiren bir husus. Benim çok fazla bilgim yok ki araştırmadım da. Hani baktığımda yani Oklu'nun değerlemesine vesaire baktığımda araştırmak istemedim. Çünkü korktum açıkçası değerlemesinden. Henüz gelir elde etmeyen ve bu alanda çok fazla rekabet edeceği firma olan bir şirket için bence yüksek bir değerlemeydi. Ama çok iyi gidiyor. Sorun yok. Alanları tebrik ederim. Benim buradaki kazanç algım buna mecbur yani buradaki o SMR'lerin mecbur olduğu şirketler oldu. Ben oradan para kazanma yoluna gittim kısacası. Evet, geçen Trio Talks'a Eray Hoca gelmişti değil mi? Bir uğramıştı ya da başka bir şeye mi Evet, evet uğramıştı? geldi. Yok, bize gelmişti, evet, evet. Gelmişti. Orada da bahsetti. Mesela, kendi zaten araştırdığı ve video çektiği şirketler de var. Bazı SPAC şirketler var, birleşmelerin olacağı. Bence onlara da bir göz atın. Çünkü, yine tabii portföylerde çok çok az bulunacak şekilde. Çünkü artık Oklo mesela hemen bakıyorum market cap'i ne oldu? Son dönemde çok yükseldi. 20 milyar dolar, 21 milyar dolara yakın market cap'i var. Bu şirketler henüz 400-500 milyon dolarda, 1 milyar dolarda. Oralarda belki bir fırsatlar olabilir hikayeyi almak istiyorsanız. Çünkü Ahmet'in dediği çok doğru. Hangisi gerçekten revenue sağlayacak ve başarılı olacak belli değil henüz. O yönden şirketi de, işlerini de iyi araştırmak lazım. İyi araştırırken de yaptığı iş üzerinde ciddi anlamda da teknik bilgiye sahip olmak gerekiyor aslında. O nedenle bunlara da bakılabilir diye düşünüyorum. Ya, şu Oklo için ben, dün bir space dinledim, Amerika'da da. Ondan sonra ne kadar doğru onu da çok da bilemiyorum ama, en az 7 yıl daha gelir üretmeyecekmiş. Şu an 20 milyar dolarda. Şimdi olaya ben çok daha farklı bir, bakış açısı vermek istiyorum. Şimdi iktidarda kim var ona bakmak lazım. Demokrat Parti varken, kalkıp, rüzgâr enerjisi alacaksın. Bunlar varken diğer enerji şirketlerini alacaksın. Bir kere bunu, koymak lazım.
Aynı şekilde rüzgar enerjisi ve yani güneş enerjisi alırken de BIST'te de bizim, bunu alıyorlardı. Hatırlarsan sen Berk. Hep onlar tavan tavan Evet. gidiyordu. Bazıları çok büyük paralar kazanmışlardı. Genel resmi çizdikten sonra o şekilde pozisyon almakta fayda var. Yani ben şu kağıt iyi, bu kağıt iyi de zaten konuşmak doğru değil. Ben bunlara yatırım yapmıyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Ben kuantum üzerine yatırım yaptım. Yani riski daha da fazla ben dağıtmayı düşünmediğim için. Ondan sonra ama, hani, Oklo'da $20 milyar bir şirket, onu da söyleyeyim. Ucuz da değil yani ve, 7 yıl boyunca da geri üretmeyecekmiş. Evet, yani, işte kuantum da gidiyor. Ne zaman ne üreteceği belli değil. Bazı hype'lar var, kaçırmamak gerekiyor kesinlikle. Evet, Ama evet, kesinlikle uzun katılıyorum. vadeli yatırım olarak da, iyice araştırmadan da girmemek gerekiyor. Evet, Mesela şimdi şimdi, kimse Oscar'ı konuşmuyor mesela. Oscar gitti birden. Hani, herkes Oscar konuşurken kayboldu gitti. Yani o anki Film Tweet'te de fırsatı epey bir kaçırmamak hype'landı. lazım. O da o yüzden. Bir ara güzel hype'landı. Evet, evet. Sonra epey bir korku basıldı vs. Tabii bir de şimdi yıl sonuna da yaklaşıyoruz. Evet. Yaklaştıkça Oscar'daki risk de Ya şu anda Oscar'da yavaş şey yavaş güzeldi. artıyor. Oscar'daki uzun yıllık guidance hem şirket kârdaydı hem guidance güzeldi. Buradan $700 milyon bir tam mı hatırlamıyorum. Yalan olmasın o zamanki şey şu an ezberimde yok. Ama yani değerlemeye baktığımda inanılmaz bir değerlemedeydi. Şu an şirket zarar konumuna düştü. O anlamda bir sıkıntı var. Ayrıca sene sonuna göre bir belirsizlik de var. İkisi baskı yaratıyor. Ama ona rağmen ise hani değerlemesinin çok çok ucuz olmasına kaynaklı hani $10 $20 arasında git geli çok yapmaya başladı. Yani orada değişen bir durum yok. Ama işte yani bu mesele teşviklerin ne olacağı meselesi çok hayati olacak. Ama yine de potansiyeli düştüğü için ben satmıştım mesela. Yani çünkü bu durum şöyle bir durum var. Hani kârdayken belli bir free cash flow nakit akışı verdiğinde ki bir şirketin değerlemesiyle büyümek için kârdan vazgeçen bir şirketin değerlemesi aynı şey değil. Çok uzun vadeciler için Oscar'da bir problem olmayabilir. Çünkü büyüme yoluna gittiler ve büyümede sorun yok. Hala çok iyi büyüyorlar. Ama sorun nerede? Kârlılıkta. Çünkü o çok büyüyebilmek için kârlılıktan vazgeçtiler. Bu da onları çok ileri vadeye attı. O konu dikkat edilmesi gereken konulardan biri oldu. Yani riskler birken ki çok önemli bir risk teşvik meselesinin olacağı risk ikiye çıktı. Öyle bir problem var. Alan grupları da biliyorum. Yanlış bir hisse değil ama dediğim gibi çok fazla volatil bir hisse ve belirsizliği de artmış bir hisse. O yüzden ben yokum. Ben zamanında geçen sene Kasım'da girdim. %25'imi aldım. Bayağı bekledim. Bence doğru bir yatırım olmadı. Eee, Sonra çıktım. Ama dediğim gibi şirketle ilgili görüşüm çok olumsuz değil. Onu da söyleyeyim. Ben Oscar'la ilgili bir şey söyleyeyim. Ben olayı biraz daha, bildiğim için söyleyeyim. Şimdi orada %30'la %50 arasında bir fiyat artışı, olacak Obamacare'da. Yani devlet destekli, sağlık sigortasında. Şimdi eğer, her firmada farklı olacak, ve bu şekilde bize de şey geldi, yani bütün Amerika'da yaşayan insanlara da böyle mektup geldi eyaletlerden. En azından Kaliforniya'da geldi, bana, onu söyleyeyim. Şimdi, %50 arttığı zaman da ben, kalkıp da Medicare'den çıkıp Medicare demişim, Obamacare'den çıkıp Medicare farklı, bu geliri olmayanlar için. Obamacare'den çıkıp ben kalkıp da başka yerden, alışveriş yapabilirim. Başka, serbest pazardan. Oscar da serbest pazarda olmayan bir şirket. Yani çok güçsüz bir şirket ve, kötü bir şirket. Yani net konuşuyorum, yani onu hep söylüyorum. İnanılmaz kötü. Hayatımda gördüğüm en kötü şirket, sigorta şirketi bu yaşıma kadar. İnanılmaz kötü bir servisi var. Hiçbir yerde de geçmiyor. Sadece belirli birkaç yer dışında tamamen çöp. Ama, hani, çöp demesi gitmeyecek anlamına gelmiyor. O yanlış da anlaşılma olmasın. Bunlar belli olacak. Belli olduğu zaman da, ben size, şeyde de söylerim. Hatta topu topu 1 ay sonra belli olmuş olacak. 1 ay sonra ben bunu tweet de atarım. Yayında olursa da yayında da yaparsak da orada da söylerim yani ne kadar bir artış olduğu. Oradan da bir tahmin yapmak çok da kolay olabilir bizim için. Evet, teşekkür ederim. Ahmet var mı eklemek istediğin bir şey? Yani nispeten Obamacare meselesine daha göbekten bağlı bir şirket. Diğer şirketlere nazaran onu da söylemiş olayım. Evet, evet. İşte ben de onu Hı hı. kastettim. Yani onun haricinde hiçbir yerde geçmeyen, kimsenin adını bile bilmediği bir şirket. Hiç kimse bilmiyor. Ben bir sürü yerde baktım, hiç kimse bilmiyor. O, hastaneye sordum, o ne dediler bana hastanede.
Olabilir. Evet, başka bir soruya geçiyorum izninizle o zaman. Selahattin Emre Kutlu sormuş. Güzel bir soru yine. Uzun vade yatırımlarınızda maliyet düşürmeyi nasıl bir psikolojiyle yönetiyorsunuz? Daha da yükselebilir düşüncesi duygusallığınızı etkilemiyor mu? Hangi seviyedeki yatırımcılara önerirsiniz? Ahmet senle Şahane bir başlayalım. soru. Evet. Tamamıyla genel duruma bağlı. Mesela Leo'dan bir örnek vereyim sizin nasıl yaptığımla ilgili. Ben Leo'yu 250'den aldım. Sonra Rusya ile ilgili haber çıktı. 2027'de sanırım olması gerek. Artık uranyum alımı Rusya'dan yasaklanacak. Yani genel olarak Rusya'dan uranyum alımını yasaklayan bir meseleydi. Leo da buradan uranyumu alıp zenginleştiriyordu. Ve Amerika'daki uranyumu üretenlerden daha ucuz çünkü Rusya'daki mesele. Amerika'da %96 oranında dış ülkelere bağlı uranyum meselesinde. Her neyse. Bu şirket bunu buradan alıyordu. Buranın yasaklanacağı meselesi ile ilgili bir kaygı oluştu. Şirket hızlıca geriye geldi. 170'lere falan geri geldi. Daha sonra bu şirkete özel 2 yıllık bir uzatma, yani uranyum alabilme meselesi oldu. Piyasa bunu hemen okumadı. Ben hızlıca 2 kere daha alım yaptım. Ortalamamı oldukça düşürdüm ve devam ettim. Şirketi takip, haberin takibi, bozulma durumu var mı? Bozulma durumu varsa erken çıkabilirsin. Eğer piyasanın anlamadığı ya da geç algılayabildiği bir haber varsa senin karın çok daha hızlı olur. Oralardan ekleme. Yine market cap durumu belli. Şirketin ilerideki sektörel büyüklüğü ne kadar olabilir tahmini, onu bilmemiz gerekiyor. Kaç oyuncu olacak? Buradan ne kadar pay alabilir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Buradan kaynaklı olarak bilhassa şu anda gelir elde etmeyen ASTS gibi şirketler için buradan ne kadar bir market cap'e gidebilir? Potansiyel, onu tahmin edebilmek gerekiyor ve buradaki düşüşlerde şu andaki market cap ne? Düşüş ne kadar oldu? İlerideki hedefimiz ne? Almaya değer mi? Gibi sorular olabilir. Ya da elimizde bir guidance var. Free cash flow guidance'ı 2 yıllık, 3 yıllık ya da sene sonuna kadar. Biz 6 aylık şeyimizi alıyoruz. Free cash flow guidance'ımızı, serbest nakit akışımızı. 1,5 yıllık ve 2,5 yıllık tahminlerimizi oluşturuyoruz. Daha sonra buradaki değerlemelerle şu anda aldığımda yüzde ne kadarlık, yani risk ödül iştahım nedir? %30-40 ise boş ver. Daha da düşüyorsa diyelim ki bir şirkete bozulma yok ama %60-70 işte sizin için yeterli olan oran neyse seneye için, o varsa orada tekrar alım yapılabilir. Gibi. Birçok şirkete, sektöre, her şeye göre değişebilir. Çok detaylı, yani ezbere bir formül yok. Bunu ezbere gidenlerin de ben çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Çünkü şirket bozulmuş da olabilir. Tek tek şirket bazında ayrı ayrı hikayeleri olan bir konu bu. Teşekkürler. Josh ne dersin? Ben maliyet düşürmüyorum. Hani ona doğru olduğunu düşünmüyorum. Sadece çok az yaptım hayatım boyunca. Fiyatın çok yanlış olduğunu düşünürsem, fiyatlamanın çok yanlış olduğunu düşünürsem maliyet düşürürüm. Ben döndüğü zaman alırım. Yani eğer, benim için şeyin önemi yoktur. Yani ben, emm, fiyat yani şöyle söyleyeyim, net bir şekilde düşüyordur, sebebini bilmediğim bir şeyi ben maliyet düşürmem hiçbir şekilde. Eee, sadece çok son derece yanlış bir fiyatlama olduğunu düşünürsem yaparım ama normal koşullarda %95 maliyet düşürmem ben. Ben onun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Teşekkürler. Ben de kendi, tarzımı açıklayayım. Ben bazen bu konuda çok tenkit ediliyorum. Biraz fazla nakit tutarım. Genelde portföyümde yani %80'i geçtiğimi pek hatırlamıyorum. Boğanın en agresif olduğu yerde bile hisse senetlerinde. Ben o %20 ile aslında, buradaki psikolojimi rahatlatıyorum. Bir de şunu yapıyorum. Mesela bir büyüme hissesi aldım. Ben mesela maliyet düşürmelerimi ayı, sezonlarında yapmam. Boğa sezonlarında yaparım. Boğa piyasalarında yaparım. Çünkü her düşüş, aslında, bir yükselişin, sindirmesi gibi düşünebilirsiniz. Yani onu oradaki soğumada alırım. Düşüşün çünkü nerede biteceğini ayı piyasasında bilemezsiniz. Yükselişler satış fırsatı olur bu sefer. Düşüşler, devam eder gider. O nedenle ben boğa piyasalarında yapmayı tercih ediyorum. Nasıl yapıyorum? Mesela Rocket Lab'den, bir örnek verelim. Ben Rocket Lab'i yanlış hatırlamıyorsam ilk aldığımda $50'a yakın bir şeydi. Şu anki hemen bakıyorum, $32 maliyetim var. Düşmüş, piyasa boğa $50'dan gitmiş $38'lara kadar düşmüş. Buradan bir tepki gelecek, endekse de tepki bekliyorum. Buradan elimdeki kadar alıyorum. Çünkü neden? Nakitim var, kafam rahat. Alıyorum.
ve bekliyorum. %10-15 zaten çok kısa sürede o nakit bana para kazandırıyor. Tak veriyorum. %15 mi yaptı? Dirence mi geldi? Biraz tekneye de bakıyorum tabii ki. Orada dirence geldiğinde veriyorum ve ilk malımın aslında maliyeti ciddi anlamda düşmüş oluyor ve nakitimi tekrar kenara, böyle X bir durumda, acil bir durumda kullanmak üzere kenara ayırıyorum. Herkesin yöntemi çok farklı. Benimkini doğru bulabilirsiniz, yanlış da bulabilirsiniz. Bir başkasınınkini de o şekilde ama ben bu şekilde yapıyorum. Emin olun ayı piyasasındansa boğa piyasasında maliyet düşürmek, bu işlemleri yapmak çok daha kolay. Bunu Ya söyleyebilirim bak 3 rahatlıkla. kişiyiz zaten. 3 kişi de herkes farklı şeyi söylüyor. Evet, Hangisi hani kim kime uyuyorsa o şeyler. Ben hep söylediğim bir şey var piyasalarda. Sen kendini nasıl rahat hissediyorsan o şekilde davranacaksın. Yani nasıl akşam, kafanı yastığa koyduğun zaman, "Ben doğru yaptım." ya da, "Sıkıntı yok." Diyebiliyorsan sorun yok. Ya, herkesin tarzı farklıdır. Yani burada kesinlikle bir tane, şey yok. 2x2 4 diyemeyiz. kesinlikle öyle. Katılıyorum. Evet, bir sonraki soruya geçelim. Bugün Mikro'nun bilançosu varmış. Evet, bugün kapanıştan sonra gelecek. Salı değil mi bugün? Salı. Olumsuz gelirse nasıl bir etkisi olur sizce? Sanırım genel piyasa anlamında sordun. Çünkü olumsuz gelirse zaten Mikro'nu olumsuz etkiler ama piyasayı nasıl etkiler sizce? Hiçbir şey yapmaz piyasaya. Ben de çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Bunu da geçtik. Çikoli sormuş. Rusya ile Avrupa'nın uzun vadede gerginliğini nasıl görüyorsunuz? Uzun vadede bu Avrupa'daki savunma sanayi şirketlerine nasıl bir etkisi olur? Güzel bir Geç soru. kaldı. Evet, şu an için Geç kaldı. epey primliler. Ama genel anlamda var mıdır bir yorumun? İyi şirketler var. Bilhassa en beğendiklerimi söyleyeyim, kendi araştırsın. Almanya için Rheinmetall, İtalya için Leonardo ve Kuzey Avrupa için SAP. Bu üç şirkete bakabilir ama geç kaldı. 1,5-2 yıl öncekinin hikayesi aslında. 1,5 yılın öncesinin hikayesi Evet, aslında bu. Çok gittiler yani. Çok önemli gittiler. Bir de Euro'nun değer kazanmasından kaynaklı olarak son zamanlarda bu şirketler zorlanmaya başladı. Onu da söylemiş oldum. teşekkürler. Josh Daha var erken mıdır? yakalamak lazım. Bunları çok hızlı yakalamak lazım, bu hikayeleri. Evet, Ya, evet. ben Avrupa yatırım yapmıyorum, ama Türkiye içinde net söyleyeyim, yani, bu, bağlamda, her gevşemede ben Aselsan alırdım, savunma, sanayi şirketi. Onu da söyleyeyim ben. Yani, net bir şekilde, yani, Türk piyasası için söylersek de Aselsan'ın her gevşemesini alırdım. Teşekkürler. Eee, Burada benim belgem var. Ben tavsiyede bulunabiliyorum. Orada rahatım ben. ben bir ben bir SPK yutkundum. belgem var benim. Ben bir Yok, yutkundum benim belgem farkındaysan. var maalesef. Onun için söyledim. Ben rahatım. Okay. İbrahim sormuş. O kadar yapay zeka fabrikaları açılacakken nükleer enerjiye yakıt olacak uranyum sektörü ve bakır için ne düşünüyorsunuz? Ahmet Aslında biraz Olumlu cevapladı konuştuk, düşünüyorum. çok da aslında da. konuşmadık Hı. ama Hı hı. bunu geçiyorum. Emre sormuş. İkinci sorum, sıra varsa kale almayın lütfen. Teknoloji piyasası sanki biraz birbirleri arasında Evet. al ver piyasaya can vere döndü. Döndü biraz, evet. Ne dersiniz demiş. Bir düşüş, Sam Altman, Tom Lee gibi figürlerin AI abartılıyor demelerine bakıyor sanki. Sizce Hı. nasıldır diye Ya o sormuş. çok ciddi alınır bir şey değil ama yani o birkaç günlük düşüş olabilir en fazla. Durum Evet, şu. Şu anda buradaki LLM'ler para getirmiyor. Tam tersi, daha fazla kullandıkça daha fazla masraf olduğu için de daha fazla zarar elde ediyor. Ciro büyüyor ama zarar daha çok büyüyor. Ve burada rekabet çok yüksek. Burada nakdi olan çok fazla şirket var. ChatGPT bunlardan bir tanesi değil. Bu yüzden de çok fazla maddi ihtiyacı var dışarıdan bulması gereken. Bunu zaman zaman devletten karşılıyor, zaman zaman Nvidia veriyor. Bir şekilde fonunu buluyorlar. Şu anda sistem işliyor, büyüme var. Buradaki mesele karlılığa ne zaman geçeceği buradaki işlerin. Bunun da bilinmesi çok kolay değil. Çünkü burada evet. çok fazla rekabet var. Çok büyük bir enerji açığı var. Enerjinin maliyetinin çok düşmesi lazım. Burada gerçekten çok hayati bir konu olacak enerjinin maliyetinin düşmesi. Genel fikrim Evet. böyle. Ama bunun böyle OpenAI kısa çok, vadeli çok bir kilit sıkıntı bir noktada yaratacağını. oldu değil mi? Efendim? OpenAI çok kilit bir noktada oldu artık. Yani son özellikle anlaşmalardan sonra. Ya OpenAI kritik bir rolde, işte Google kritik bir rolde. Yani bunun şu anda LLM'ler daha çok
üzerinden gidiyoruz. Başka işler var Hı tabii hı. yapay zekâda ama şu anda temel gidişatımız gelir anlamında LLM'ler üzerine oldu diyebilirim. O anlamda yani ChatGPT de önemli bir oyuncu. Orada Tabii başka oyuncular da var. Elon Musk'la da Sam Altman düşman kardeş bu arada. Nefret ediyorlar birbirlerinden. Öyle öyle. Evet. Evet, bakalım başka sorumuz ne var? The Mentalist ne demiş? Dinleyicilerin %99 erkek. Neden kadınlar yatırımlara bu kadar uzak? Sadece altın alarak bizi geçmelerine izin vermemeliyiz. Daha fazla yeni hisse desteği lütfen demiş. Yok ya, çok kadın yatırımcı da var. Nerede var abi? Yorumlarda da yorumlarda da görüyorum, epey var. Tabii ki erkekler şu anda daha fazla, özellikle yayında da çok fazlalar ama kadın da var yani, çok az değiller bence. Soru neydi? Ben kaçırdım. Katılmadım. Dinleyicilerin %99'u erkek diyor. Neden kadınlar yatırıma bu kadar uzak diyor. Ya alakası yok. Yani ben öyle düşünmüyorum. Benim en azından takipçilerimin %3'te 1'i kadın takipçi. Üçte Evet, birden bende de fazla. epey var. Bir sürü var. Yani çok da başarılılar bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet, Çok enteresan kesinlikle, bir şey kesinlikle söyleyeceğim. Bu yeri katılıyorum. gelmişken bayağı güzel oldu bu soru. Demek ki Şeyde erkeklerin çoğu Ahmet'ten gelmiş. Katılmıyorum dedi az önce. Evet, dinliyorum Caş. burada ETF alırken kadın yöneticilerin ETF'leri de var bu arada Amerika'da. Haberiniz olsun. Kadın CEO'ların kadınları düzeltiyorum. Kadınların yönettiği şirketlerin yani CEO'su kadın olup onların toplu bir şeysi de var. ETF'i Evet, var ve evet. çok da başarılılar bu arada. Son derece başarılılar. Erkeklerden daha başarılı. Ben ya bir risk algısı, savaşma algısı yani yani bunun ben olduğu kanaatindeyim. Yani biyolojik bir Evrimsel bir konu evrimsel diyorsun. bir mesele olduğu kanaatindeyim. Biz erkekler daha fazla risk alıp kafa göz yaran, hızlı araba kullanan, magandalık, teröristlerin hepsi de erkeklerdeyse yani ona bakarsak. Yani bana baktığımız zaman bizim risk alma ve hayatta geberme sevdamız daha fazla. O yüzden kadınlar daha garanti gidiyorlar, altın alıyorlar ve erkeklere nazaran daha az harcıyorlar. Bakış açıları biraz farklı. Bu şekilde. Yani genel olarak hani çok iyi kadınlar var ama istisna olarak kaldığını düşünüyorum ben. Genel çoğunluğun evet erkekler olduğu kanaatindeyim finans dünyasında. Buna Pekâlâ, katılıyorum çünkü yani istatistikler bence bunu söylüyor zaten. tamamdır. Ali Göktaş sormuş. İyi akşamlar. Hikâyesine inanıyor musunuz? İleriden stable firma kategorisine girer mi? Soruyu hiç anlamadım. Ben de Ana para anlamadım. Ne aldım, diyor? kalan 4 haneli hisseleri bekletmek taraftarıyım. Siz de inanıyorsunuz. Selamlar. Selamlar. Ama soruyu hiç anlamadım Ben de açıkçası anlamadım. Ali. Ben de anlamadım. Bir tekrar yazabilirsen tekrar bir bakalım. Hemen Amazon hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Buyur Çok hisse Çetin. bakmayalım. Ama Josh, açıklamak ister misin Amazon'u? Yani Amazon'da dediğim gibi Son konuşmanın başında şeyden dolayı Evet. H1B'lerden negatif Etkileniyor epey. etkilendi. Çok ciddi şekilde. En fazla kişi getiren de o zaten. Bu arada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. O süreç içerisinde de en çok audit olan şirket de Amazon'dur. Çünkü en fazla başvuru yaptığı için insanların kafasında şöyle bir algı olabilir. Amazon bana başvuru yaparsa hemen alırım. Hayır, onlara daha çok ciddi şekilde de bakılıyor. Amazon'da saatte baktığınız zaman Amazon'u yani şu anki fiyatı normal yani ama bence toparlayacaktır. Ama tabii yani buradan da alın şeklinde söylemiyorum. Bende Amazon var. Uzun vadeli portföyümde var ama çok uzun vadeli portföyümde taşıyorum. Onun haricinde başka bir şey yok. Ben yarın zaten videoda inceleyeceğim. Arkadaşlar bakabilirler diyeyim. Ya, Şu anda ama yükselen trendi kırmış aşağıya. Öyle ben görüyorum. sevmiyorum Amazon'u. Peki. Ben asıl işi iyi gitmeyen firmaya ben yatırım yapmam. Perakende işi iyi gitmiyor. Çin'le ilgili tarifeler problemi var. Onlarca AWS diğer şeylere göre evet en büyüğü olabilir ama artık doyum noktasına nispeten diğer şirketlere göre ulaşmış durumda. Data center'da en fazla büyüyen yine o değil. Yani niye Amazon alayım? Hiçbir fikrim yok yani. Tamam. Yiğit Ege bir soru sormuş. Aslında biraz bundan bahsettik ama solar sektörü parlayabilir mi hocam tekrar demiş. Ya Trump varken zor görünüyor. Yok, Ne hayır, diyorsunuz? olmaz. Olmaz. Evet, olmaz yani.
Hatta daha bugün, solarla ilgili değil ama rüzgar enerjisi yine yenilenebilir enerjiyle ilgili epey attı tuttu. Bak mesela şey O konuşmadık, çok nedenle ilginç. Mesela onu atlamışım. Bu ilaç konusu çok ilginç. Herkes onu tartışıyor Amerika'da. Dün konuşma yaptık biliyorsunuz Tylenol konusunda ve Hı hı, hı. diğer Evet. ağrı kesiciler konusunda konuşma yaptı. Herkes şeyleri Otizmle araştırıyor. ilgili. Otizmle ilgili ve yani bir sürü şeyler Evet, evet. söyledi. Mesela herkes onu konuşuyor. Ya, bu adamların kafalarında bir, şey var, görüş var. O görüşte ilerliyorlar. Yani o görüş içerisinde, solar yok. Onu net söyleyeyim. Kesinlikle katılıyorum, evet. Ahmet ne dersin? Var mıdır söyleyeceğin bir şey? Diyecek bir şey yok. İnat birçok hisse var, birçok şirket var. Solara gerek yok. Bir de solar yani çok güvendiğim bir teknoloji değil benim. Onu söylemiş olayım. Ben evde kullanıyorum gayet iyi. Ya şöyle Onun dışında onun evde dışında bilmem. enerji kullanırsın. Ben de kullandım İzmir'de biliyorum da yani şey olarak stabilitesi yok. Ve data center Tabii meselesinde canım. stabilite çok önemli. Bu rüzgarda da yok Aynen stabilite. öyle. Bu anlamda Yok, yok, nükleer hem kesinlikle. temiz hem de güç anlamında çok daha bence öne açık. Yani bu iki Kesinlikle. şirket ikisi de güzel yatırımlar hani çevre için falan filan tartışılır. Bence mesela solar çevre için de rezalet bir iş. Çünkü 30 yıl sonra buradaki panellerin hepsi çöp olacak ve bu panelleri ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Yani bunlar geri dönüştürülebilir şeyler değil. Hadi rüzgar sadece ses meselesi yapıyor. Kuş yollarının problemi falan vesaire. Ama solar büyük problem. Yani çevre için de büyük problem olacak. Ben Katılıyorum. aklıma bir şey geldi solar deyince, Tesla'dan geldi. 30'unda bu ayın şey bitiyor, teşvikler bitiyor. Federal teşvikler bitiyor. Yani $7.500 araç başına teşvik bitecek ABD için. Orası çok ilginç. Hani Tesla yatırımcısı olan arkadaşımız vardır mutlaka. Bu aklınızda bir köşesinde bulunsun. 30 Eylül ayında bitiyor. Teşekkür ederiz. Selahattin Emre Kutlu güzel bir soru sormuş. İkinizin de fikrini merak ediyorum. Makroları okurken bundan daha önceki bakış açınızla şu anki bakış açınız arasında nasıl farklılıklar var? Daha önce göremediğiniz küresel gidişatları görebilmeye başladığınızı düşünüyor musunuz demiş. Ben ekonomistim zaten. Yani sonuçta hani iktisatçıyım. Sonuç itibariyle kendini sürekli olarak her şeyde geliştiriyorsun ve hani geçmişi arıyorsun. Ben hep şuna bakıyorum hep bu işlerde. Geçmişte ne olmuş? Hep onu da, zaten tavsiye de ediyorum. Eee, İktisat tarihi okumakta çok fayda var. Hep geçmişte olanı. Ben böyle bir tweet de attım mesela. Hatta 5-6 gün önce bir tweet attım. H1V vizelerinin benzeri 1920'li yıllarda yapılmış. 1900 tarifi dediğiniz şey de 1930 yılında yapılmış. Hep geçmişten şey alıyorlar, bakıyorlar, ne olmuş diye. Oradan, eee, nasıl Türkçesini, toparlayabilsem, bazen İngilizce çok konuştuğum için şey oluyor. Geçmişe bakıyorlar, oradan referans alıyorlar. Oradan da hareket ediyorlar. Özellikle bu cumhuriyetçi, yönetim net bir şekilde de geçmişe eğer bakarsanız ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Hatta ben baktım mesela geçmişte neler yapılmış da şu an yapılmamış diye bir not da çıkarttım. Gelecekte olursa, hiç şaşırmayacağım şeyleri de notunu aldım. 5-6 tane de bir şey var mesela, madde çıkarttım kendime. Bunlar olursa zaten o yıllarda olmuş. Yine bu aynı şekilde o yıllara baktıkları için burada da olabilir şeklinde düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu tamamen tecrübeyle ilgili bir şey. Ya yaşanmışlığınız olacak ya da yaşanmışlıkları iyi analiz edip sonuçlarını iyi görebiliyor olmanız lazım ki önünüzdeki durumlarda nasıl davranacağınızı bilmenizle alakalı. Ya kolay bir şey değil kesinlikle zor bir şey. Özellikle eee, önemli kırılma anlarında önemli pozisyonlar alabilmek kesinlikle kolay değil. Ama en azından çok sürpriz olmayan şeylerde evet, ben kendi adıma, ya, beklediğim gibi gelişiyor diyebilirim genelde olaylar. Eee, Ahmet, Yani şöyle çok ufak tefek düzeltmeleri vesaire göremeyebiliriz yani kimse. duyabiliyor musun? Hah, Geliyor mu sesim gelmiyor sesin mu? Geliyor, kesildi. geliyor, geliyor. Şimdi geliyor. Heh, tamam bir saniye. Şöyle bir durum var yani çok ufak %3'leri 4'leri belki göremiyor olabilirim. O herkesin görebildiği bir şey. Yani bazen o da görülebiliyor da. Yani genel olarak %3'ler 4'lerin düzeltmeleri çok kolay görülebilir şeyler değil ama diğer meseleler her şey eninde sonunda büyümeye bağlanıyor. Yani bir devletin büyümesi etkilenecekse bir haber akışı olabilir. İşte bu tarfeler meselesi mesela temelinde o vardı aslında. Ya da e,
işte faiz döngüsünün tam tersi yükseldiği dönem para arzının sıkıntıya düşeceği, büyümelerin sorun yaşayabileceği dönemler oluyor. Temel her şey hisse senedinde de aynı şekilde büyümeye oynar. Büyüme varsa sorun yok. Büyüme yoksa sorun var. Bu temel algıda gidersek 3 aşağı 5 yukarı neyin ne olacağını görebiliriz. Burada bizim tek tahmin etmemiz gereken her şeye bakarken genel bilgilere bakmamız gereken nokta şu. Enflasyonla bile yükselebilirsin. Sıkıntı yok. Faizleri yukarı çekmiyorlarsa. Ama büyüme azalacaksa orada problem var. Her şey büyümeye bağlı. Benim temel bakış açım budur. Teşekkürler. Eklenecek bir şey yoksa yeni bir soruya geçiyorum. Yine güzel bir soru var. Kula cinsi sormuş. Selamlar Berk Bey. Ben de üniversiteli arkadaşımızın tersine yüksek bir portföy yapmak istiyorum. Sizin 30 binlik portföy alacağınız hisselerin katları şeklinde alım yapsam işlevsel olur mu? Bizi de deşifre etmiş. Katıldan arkadaş galiba. Mevcutta Eurobond'da değerlendiriyordum. USD yıllık %7 gelirle tavsiyeleriniz demiş. Benim o bahsettiğim yeni bir orada açıklayayım o zaman soru geldi madem. Yeni bir yatırım portföyü oluşturuyoruz o tarafta. O nedenle çok da acele etmeden büyüme hisselerini alacağız. Yani benim oraya düşündüğüm hisseler bir kısmı işte Max 7'dan, bir kısmı büyüme hisselerinden, bir kısmı ne bileyim pre-revenue'dan falan. Yani yüksek bir portföy yapmak istiyorsan oradakileri yani risklerini iyi bence gözden geçirerek bakman gerekiyor. Ama genel anlamda dengeli bir portföy kurmaya çalışacağım diyebilirim. Sizler neler söylersiniz? Hayırlı olsun derim sana. Öncelikle. Sağ ol. Teşekkürler. Bence yani bu işi yapan az sayıda insanlardan birisin bu anlamda. Umarım bu işe katılanlar da önemli faydalar sağlarlar. Teşekkürler. Ondan sonra diyebileceğim nokta şu yani portföy büyükse bu tamamen risk algısına bağlı. Kimileri artık bunu sadece ben kenarda durayım ve daha defansif gideyim şeklinde de algılayabilir. Kimileri de doyumsuz olur. Ben doyumsuz noktalarındayım ama hangisinin doğru olduğu kişiden kişiye çok değişen bir nokta. Burada yani kişilik analizi yapmadan bir şey diyemem. Yani. Kişilerin çünkü bilemem yani. Evet, Bir kesinlikle şey diyemem. katılıyorum. Yani riskini bilmemiz lazım. Bu piyasadan ne almak istediğini bilmemiz lazım. Vesaire birçok aslında etken var ama ya orada ben dengeli bir portföy kurmaya çalışacağım açıkçası. Onu söyleyebilirim arkadaşımıza. Josh ne demek Ya istersin? ben şunu söyleyeceğim. Bir kere şimdi seni baştan şunu söyleyeyim. Yani başarılı olmanı çok isterim. Başarılı olacağına da çok da inanıyorum. Bunu söyleyeyim. Bir kere teknik analiz Teşekkür konusunda ederim. çok başarılısın. Onu hep söylüyorum. Yani senin haricinde de ben birkaç tane arkadaşıma da söyledim. Mutlaka takip edin diye. Teknik analiz başlı başına bir şeydir ve çok ciddi şekilde para kazanabilirsiniz. Öbür tarafta ne yaptığını bilmiyorum çünkü üye değilim. Onu söyleyeyim başta. Ondan sonra birisini takip ederken de gerçekten de yani Josh yurt dışından üye olursan çok para kesiyor. Türkiye'den ol lütfen. Türkiye'de de para şeyim yok ama hesabım yok yani. Takılıyorum. Evet, biliyorum. Teşekkür Yani ederim. ben çok başarılı olacağına inanıyorum ve net bir şekilde de sonuna kadar da destekliyorum seni. Zaten şöyle bir şey var, senin çok ciddi bir geçmişin de var. Geçmişi olduğu için geçmişteki başarılı insanlar gelecekte de başarılı olurlar. Yani özellikle de BIST tecrübesi olmuş bir insan buralarda çok rahatlıkla başarılı olur. Ben ona inanıyorum. Yani BIST'te başarılıysan buralarda hâlâ da zaten başarılı olacaksındır. Oldun da zaten. Ben geleceğinin çok çok açık olduğunu düşünüyorum. Yani üye olan arkadaşların da bundan faydalanacağını düşünüyorum. Ama eninde sonunda ne yaparsanız yapın, yani bunu da unutmamak lazım. Kamu spotu şeklinde, para sizin paranız. Bunu unutmayın. Yani kime yaparsanız yapın, güvenirseniz güvenin. İsterseniz Warren Buffett'a güvenin. Sonra da kendi paranızı, yatırıyorsunuz. Risk aldırıp kendiniz yapacaksınız. Hiçbir zaman için el âlemden aldığınız borç parayla bu işler yapılmaz. Onu hep söylüyorum. Ben çok gördüm. Bu şekilde. Ya, çok kısa vadeli ben, işte, ev alacaktım, şunu alacaktım, bunu yapacaktım, bir ay sonra deyip bir aylık periyot içinde değil, uzun vadeli periyot düşünmek lazım. Özellikle ABD borsaları için, daha çok geçerli. 2 yıllık, 3 yıllık en azından, 1 yıl bir Josh vade için sesle çok koymak ufak bir lazım. sıkıntı var sanırım. Ahmet Duyabilir sana da kesik kesik geliyor mu Yok Josh'ın bana konuşması? düzgün geliyor.
Ben O çok zaman düzgün bende geldi. sıkıntı var. Umarım şey gitmez. Yayın Yani gitmez. ben Siz devam edin. vadenizi ayarlayın ve de hiçbir şekilde de el alemden aldığınız borç parayla bu işleri yapmayın derim. Net bir şekilde. Ben çok gördüm para kaybedenleri bu şekilde. Berk sendeyiz. Berk bizi Sesim duymuyor geliyor galiba. mu? Geliyor, Geliyor. geliyor. Tamam. Şimdi bir wireless'tan koptum da bu şekilde devam edeyim. Son dediklerini çok duyamadım ama iyi niyetleriniz için çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz için. Bakalım yani önemli olan orada ben stratejilerimi anlatmak istiyorum. Tabii stratejileri anlatırken alım satım yaptığım yerleri paylaşmak durumundayım. Neden yaptığımı paylaşmak durumundayım. O nedenle paylaşımlar yapıyorum. Umarım oradaki arkadaşlar da bunlardan faydalanır diyelim. Çok da reklam yapmayalım. Sorularımıza geçelim. Evet. TGT ve US retail sektöründe önümüzdeki 2-3 çeyrekte nasıl bir performans bekliyorsunuz diye sormuş Elgün Halil. Ben ilgilenmiyorum. Benim de çok ilgimi yani hiç alım satım yaptığım taraflar değil açıkçası. Ahmet, Target'ı soruyor galiba değil mi? Target'ı soruyor. Ne sektörü? Target'ı sormuş. US retail, Tamam, TGT Şeyler. Target'ı falan. Ha, sormuş. tamam. Ya Aynen. Target çok kötü bir Target. şirket. Çok kötü bir şirket Target. Ya Madem öyle Bence dedin ben rezalet bir hemen şirket. bir şey bakayım grafik. Oh. ben Target'ı Target rezalet bir şirket. Target'taki bak temel sorunlar da oradaki retail'lerde ve buradaki perakendecilerde temel sorun hırsızlık çok fazla oluyor. Bunu çok önleyebilen en önleyen de şey oluyor. Costco oluyor. Nispeten aralarında değerleme de tabii çok yüksek ama en güvenilir olan Costco. Büyüme açısından nispeten Walmart da iyi. Ama bu ikisi hariç diğerlerinde çok şey değilim. İyi bulmuyorum. Şirketleri kaliteli bulmuyorum yani. Onu söylemiş olayım. Ama değerleme açısından ya bu şirketler çok fazla getirebilecek şirketler değil. Rekabetleri yüksek. Hani nispeten hani güvenli yatırım kıvamında gideceksek orada tarifelerden nispeten hani Walmart da çok sert etkileniyor. Nispeten Costco kalıyor elimizde. O da Costco'da ne getirecek yani? O da tartışmalı bir mesele. Benim Evet fikrim. yani şu anda çok farklı furyalar ve sektörler varken ki o tarafta da yine daha nispeten defansif olanları bile varken buralara ben açıkçası bakmayı tercih etmiyorum şu dönemde. Yani Diyelim. illa defansif hisse alacaksak Altria'lar falan var. Yani Evet. daha Katılıyorum. temettü odaklı giden birçok şirketler var. Ne bileyim bunun ETF'leri var. Hiç gerek yok yani. Evet. Ya bu tarife konusu çok şeyde yani sıcakken ama ben şey konusunda farklı düşünüyorum Ahmet'ten. Tabii ben burada gördüğüm için söylüyorum. Ahmet'i bilme şansı yok. İnanılmaz bir yatırım yaptı bu hırsızlık konusunda Walmart. Sam's Club'lara elektronik yapay zeka şeyleri koydular. Dedektörleri koydular. Daha Ben yeni onu Target koydular. için söyledim. Tamam biliyorum. Costco'yla karşılaştırma yapıyorum Walmart. Sonra Target'a söyleyeceğim. Şu an Walmart Costco'nun önüne geçti. Fakat Walmart'lar ikiye ayrılıyor. Bir Sam's Club'lar bir de Walmart'lar. Walmart'larda daha o sistemi getirmediler. O sistemi getirdikten sonra inanılmaz bir şekilde de iyileşme olacaktır o rakamlarda. Zaten şu an Sam's Club'larda onun önüne kestiler. Target'ta polis departmanlarıyla anlaştı ve sürekli olarak polis şu an ve para vererek polis orada ikame etmeye başladılar. Onu önlemeye çalışıyorlar ama o sistemi değiştirmeleri lazım. Yapay zekâdan eğer destek alırlarsa Target'ın rakamları iyi olur. Öyle bir şey olursa ben zaten tweet'te atarım net bir şekilde. Bu arada çok alakasız bir şey söyleyeceğim. Starbucks'larda Amerika'da büyük bir değişim yaşanıyor. İnanılmaz bir değişim yaşanıyor. Akıl alacak gibi değil. Tamamen değiştirdiler. Lüks kafe şekline çevirdiler. Fiyatlar da şu an aynı kaldı. Bakalım onların neticesi ne olacak? Tabii şu an bir masraf yapıyorlar. Oradan dolayı bir ekstra bir şey çıkabilir. Maliyet çıkabilir ama önümüzdeki herhâlde 3 ya da 6 ay sonra bunları pozitif şekilde görebiliriz. Teşekkürler. Ferit Bey bir soru sormuş. Piyasa gündemi pozisyon alırken olmazsa olmaz görünüyor. Sizin gündemi takip için tavsiye edeceğiniz platformlar nelerdir? Öncelikle şuradan sonra şu gibi bilgilendirebilir misiniz? Teşekkürler. Yani öncelik sırasına göre anladığım kadarıyla Ferit Bey sormuş. Ya ben Ee, açıkçası bir şey kullanmıyorum. Yani şu site bu site bence çok şey değil. Anlamlı gelmiyor bana. Ya ben genel olarak baktığımda en kaliteli hesapları takip ettiğim için X'te de vesairede ister istemez önüme düşüyor yani. Ve herhangi bir şeyde çok geç kalmıyorum. Çünkü
işi bileni bilmek yeterli bana göre. İşi bileni biliyorum ve işi bilenleri takip ediyorum. Bu yetiyor. Ayrı bir şey olursa o günkü his hareketinden anlaşılıyor zaten. Ayrıca gelip bakıyorum. Ama zırt pırt her gün bir tane sitede 3 saat 5 saat geçirme gibi bir huyum yok. Bugün Cuma paylaşmış. Mesela ben de mesela bilmiyordum onu açıkçası. Takip aldım, inceleyeceğim. Yani sürekli paylaşıyorlar. Mesela Cuma Hoca'nın şeyleri var böyle çok güzel. Onları ben, b ara ara paylaşıyor. Ben de paylaştım. Ondan sonra çeşitli yerler var ama Ahmet'e %100 katılıyorum. Evet, ben de genelde bu işi aslında Twitter'dan götürüyorum diyebilirim. Bu konuda çok iyi anında hemen hemen, haber ileten hesaplar var. Türk hesaplar da var. İşte şirket bazında, sektör bazında bakacak olursak mesela Eray hocaların hesabı var. Onu beğeniyorum. O sürekli hem açıklayıcı da, yapıyorlar, haberleri. Haber linkli olarak paylaşım yapanlar var. Çok merak ettiğim haber varsa onun üstüne tıklayıp artık CNBC'den mi, işte, CNN'den mi nereden paylaştıysa oraya gidip şey yapıyorum. Şirket özelinde de mesela kendi portföyümde bulunan şirketleri investing'e bir şey yapıyorum. Orada bir, portföy yapıyorum. Orada bildirimlerini açıyorum. Zaten şirketle ilgili bir haber geldiğinde mobil olarak aplikasyona düşüyor. Önemli bir haber geldiğinde o şekilde görebiliyorum. Mesela bunu da kullanabilirsiniz. Evet, İbrahim, bu solarla ilgili bir ekleme yapmış anladığım kadarıyla. İyi de firmalar solar enerjiye geçebilir. Bunda sorun yok. Büyük teknoloji şirketleri solara da geçecek demiş. İşte büyük teknoloji şirketlerinin solara geçmesinde bir problem var aslında. Çünkü solar sürekli size düzenli enerji sağlayabilen, ciddi anlamda enerji sağlayabilen bir sistem değil şu anda. Ya her yere nükleer Olamayacak da. yatırım yapılamadığı için Tabii mecbur öyle bir bölgelerde kısmı olacak. solar da olacak, rüzgar da olacak. Hepsi olacak. Data center'ların hepsine ihtiyaç var. Ama Bu arada şimdi teşviğe işte bakmak lazım ama. Teşviğe bakmak lazım. öyle bir Yani de şey de var. Bu bahsettiğim SPAC enerji şirketlerinde mesela nasıl söyleyeyim konteyner tarzı adam şey yapmış, nükleer yapmış ve vinçle, helikopterle vesaireyle birçok böyle zorlu koşullara, zorlu arazilere de bunları götürebiliyor. Aslında bu iş daha da Var. gelişebilir. Ama onların da zamanı var. O, Tabii ki o zamanı zamana var. kadar da işte elindekiler neyse onu imkanlardan kullanıyorlar açıkçası. Evet. Bunu da bu şekilde cevaplandırabiliriz. Hisse sorusu var. Rakıt Lab'i sormuşlar. Çok konuşuyoruz. Yani Rakıt Lab'i sürekli konuşuyoruz o nedenle. Yani nötronu bekleyeceğiz ya bu kadar. Aynen öyle. Nötronu bekleyeceğiz. Az da kaldı. Caş düştün mü? Yok. ben düştüm yere geri Heh, geldim. Çünkü düştün geri haber de geldin. var geçiyor. Trump'la ilgili Ukrayna'ya ilgili şeyler söylüyor. Ne demiş? Var mı Onlar da önemli bir var. şey? Ya işte hani Sesin gitti. çok da önemli değil Tamam. bence. Anıl yazmış. Ahmet Bey data center sektörüne yatırımı bayağı arttırdı. Güç kaynağı içinde PSIX de mevcut. Peki soğutma sektörü için Vertiv ile anlaşan Tigen hakkında ne düşünüyor? Sonuçta bu sektörün yan elemanları da olmalı. Güzel Tigen'e sektörel bir bakmadım. soru. Vertiv Ee, için olumsuz düşünüyorum. Öyle mi? Tamam. Çünkü bugün Microsoft'tan da bir soğutma teknolojisi açıkladılar. Amazon da bunu açıkladı. Bunda Evet. kendi işini kendi görecek gibi büyük şirketler. Bu alanda çok küçükse Tigen'i bilmiyorum. Tigen'i araştırmam lazım. Çok küçük bir şirketse düşünülebilir ama Vertiv'in büyük bir şirket. Yani Vertiv büyük bir şirket artık. Olumsuz Vertiv'den. Peki teşekkürler. Aslında bu söylediğin çok önemli. Evet küçük büyüme şirketlerini vesaire alıyoruz ama büyüklerden de her zaman bir tutmakta vazgeçmemekte fayda var. Çünkü iş ilerledikçe büyükler bu tür yan konuları kendi içerisinde, kendi bünyesinde çözmeye çalışacak ya da satın almalar yapacak. Bunlar da olacak. E, Bakalım başka sorumuz ne var? Celsius'u sormuşlar. Onu da geçiyorum. Yolunda büyümeler hızlanıyor. Sıkıntı yok. Evet. Hocam otonom sürüş sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Burak. Çok tartışmalı bir konu. Teslacılardan dayak yemek istemiyorum. Devam. Ben geçen bulaştım Tesla'ya. Aman aman aman. Sattım diye. Ben lider meselesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Bilhassa gece
sisli havalarda Hı vesaire hı. bu teknolojinin ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Kısacası bunu söyleyebilirim. Tamam. Josh var mıdır bir fikrin? Söylemek istediğin bir şey? Ya, bende Tesla var. Yani araç olarak. Ondan sonra hatta sana Hı hı. bahsetmiştim, telefonda konuştuğumuzda. Önden bir araç önüme, geldi ve hiçbir şekilde, uyarıda bulunmadı. Küt diye çarptım ben. Sen Yani mi sonuç çarptın itibariyle ben orada? Tesla'nın ya, şimdi teknik olarak, eee, benim aracın ön tarafı gitti. Ondan sonra ama hiçbir uyarıda bulunmadı. Çok Normalde enteresan. bulunması lazımdı. Bende 2 tane daha araç var. Onlar ikisi de, normal benzinli araç. Ondan sonra onlar net bir şekilde uyarıyorlar en ufak bir şey gördüğü zaman. Bu uyarıda bulunmadı. Normalde durması lazım. Yani uyarıda bulunması lazım. Hiçbir şey Çok yapmadı. enteresan. Ben onun için, yani, evet, eşim de diyor zaten, "Sen zaten sevmiyorsun Tesla'yı." diyor. "Normaldir." diyor. Vallahi ya güvenlik konusunda Onu almıştım. yani çok klişe Ben ama çok Volvo gibi güvenmiyorum yani. yani Tesla'ya Net Volvo güvenlik. Ben vurmaya çalışıyorum, vurmuyor aracı kesinlikle öyle söyleyeyim. ama Niye sağ vurmaya olasın çalışıyorsun sen. oğlum? Ne de olsa vurmuyor diyor. Bir gün vurursa artık başımıza iş alacağız. Ya mesela park Trafik yerlerinde falan magandası ya. çok ani durduruyor beni, anlatabiliyor muyum? Hani arkamdakine biraz yanaşayım tak hemen basıyor frenine sanki vurmuş gibi. İlk aldığımda arabayı geri geri giderken arkamdaki arabaya çarptım. Bak çok komik bir şey anlatayım size. Arkamdaki arabaya çarptım sandım. Arabadan indim. Kadından özür diledim. Kusura bakmayın dedim. Ne oldu ki dedi. Çarpmadın mı dedim. Baktım çarpmamışım ki. O kadar sert duruyor ki ilk aldığımda çarptım sandım aracı. Düşün yani. Öyle de bir Güzel. Güzelmiş bu. şaşırmıştık yani. Evet. Eee, Ziya mı? Zafer Ergül. Nibis, Kratos, Oklo, Wolf gibi hisseler nasıl demiş. Yani hepsi bence iyi ama fiyatlar mesela Oklo çok gitti. Eee, Kratos Çok Defense gitti. gitti. Çok gitti. Yani Nibius buralardan Ahmet alır. Ben Ama alırım. ben ben bilmiyorum. Ben alamayı bilirim. Wolf Ben alırım. ya evet Nibis alınabilir. Wolf yine alınabilir. Ama biraz bakayım bir Wolf'un grafiğine Nispeten. ya. Nispeten alınabilir. Nispeten alınabilir ama mesela Wolf mu Nibis mi desem Nibis alınabilir diyebilirim. Tabii bu 6 aylık bir senelik bir vade için konuşmuyorum şu anda mesela. Tabii Nibis'le uzun alakalı. dönem. Aynen. O yüzden vadenizi bilmeden çok Zafer Bey bir şey diyemeyeceğim açıkçası. Tunem'den güzel bir soru gelmiş. Eric Jackson son dönemde paylaştığı BETR ve NUA'yı hisselerinin ciddi artışları oluyor. Tamamen kumar gibi mi görüyorsunuz yoksa yazdıysa Eric birkaç gün Jackson gider var, deyip evet. Yeni şey trade oldu ya edilebilir mi başımıza. diyorsunuz? Teşekkürler. Ya, tamamen çok yanlış yani fon yönetiyor değil mi o adam? Ya bilmiyorum, şu Open'ı inanılmaz aldı başka yerlere götürdü. Götürdü de yani bir tweetle Manipülasyonda var ya. manipülasyonun kralını yapıyor şu anda. Kralını yapıyor. Gerçekten yapıyor. Ama tutuyor yani. Şu anda hani kumarsa gireceksen ben kumara giriyorum arkadaşım. Bu adamla birlikte kazanacağım dersen bir şey diyemem ama kumar mı? Allah'ına kadar kumar yani. Bilmiyorum. Bak şimdi şey geldi. SPK 5 kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı. Yani işte gereksiz. Bülten gelmiş de bir ara ona bakayım. ABD'de de oluyor bunlar. Ya, Siz sadece bilmiyorsunuz. oluyor Yani ama burada da işte ceza bu tarz veriyorlar. Open, BETR bunlar daha sığ hisseler Hayır, olduğu için bir bakıyorsun Zaten %15, 20, Amerika'da oluyor 30 bunlar. gidiyor. hayır. Ceza anlamında söyledim. Yani Hmm. ceza da veriyor ama biz duymuyoruz. Versinler o zaman. Hani Evet yani bilemiyorum. Bu çok doğru değil. Şimdi mesela bir bakayım. Hangisinin Open'da bu yapmıştı değil mi? Open'ı bu yaptı zaten. Open'ı Open'la ilk bir şey meşhur yapan buydu. oldu. 10, Open'la meşhur oldu. D1, D2 falan diye her gün dolanıyor zaten 11 dolara kadar fotoğrafları. gitmiş neredeyse Open. Bugün 7 dolarda. Bak burada çok güzel bir bayrak yapmış. Kırmadan tabii ki almamak lazım da alan olduysa yazık yani. Ne zaman gelir aynı yere? Ha buradan gidebilir bilemem ama dediğin gibi Tabii canım, Elon kumar. Musk bir tweet atar olur sana 30 dolar. Aynen kumar yani. Bilmiyorum bana çok doğru. Ya bu şekilde parayı kolay kazanmıyoruz ya. Bu şekilde bence kullanmamalı. Evet devam edebiliriz. İbrahim de Amazon'u sevmiyormuş. Çok hantal. Portföylerinizi paylaşmanız mümkün mü? Ya da sektörleri. Her gün Portföyleri paylaşıyorum ben. Ahmet her gün paylaşıyor. Ben de paylaşıyordum. Haftalığa döndüm. Ee, Biraz geç katıldım konuştuysanız. Kusura bakmayın. Powell'ın stock market is fairly
highly valued demesi bir düzeltme uyarısı mıdır sizce? Bence değildir. Onu konuş. Eşekliktir. Ahmet söyledi gerekeni, evet. Konuşmuştuk bu konuyu. Onu da söylemiş olalım. Ali Göktaş, iyi akşamlar. Open Door hikayesine inanıyor musunuz? İleriden stable firma kategorisine girer mi? Ana para aldım. Kalan 4 haneleri hisseleri bekleme. Demin yazan arkadaş sanırım. Selamlar, bu firmaya yeni yönetici umut veriyor. Open Door hiç alıp hiç satmadım. Tam da şimdi onu konuşuyorduk. İyi denk geldi. Yani şimdi çok belli burada bu arkadaş bir manipülasyon yapıyor. O nedenle eğer yatırımlık alınacaksa bence şu toz bulutunun bir kalkması lazım. Bu işin ya bu adamın buradan bir çıkması lazım yatırımlık alınacaksa. Ya onun dışında işleme girerim diyorsanız bilemem. Bir refresh daha yapayım. Eğer yoksa yavaş yavaş son toparlarız. Bakalım bir şey var mı? Hocam BA Boeing hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü hem Türkiye 250 adet hem de Çin 500 adet alıyor. Palantir ile sözleşme imzalamış. Evet alıyor ama ben o gün baktım sanki eksi bile yakmıştı. Ki bugün evet bugün de. Ya teknik anlamda yok bir dakika ya yanlış şeye bakıyorum. Şey açmışız, coin açmışız BA diye. Evet Boeing yani teknik anlamda söyleyecek olursak 220 dolar üstünde güzelleşir şu anda. Hala bir dönüş vermiyor. Yani Türkiye'nin alımı, Çin'in alımı zaten artık belli. Yansımıştır diye düşünüyorum fiyata ve pek de etkilememiş. O nedenle çok bir yoruma gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunlar hantal şirketler. Tabii hantal şirketler. Otonom sürüş konuştuk. Bunu da konuştuk. Uzay ekonomisinin potansiyelini düşündüğümüzde Lunar'ın durumunu düşündürücü değil mi? Ya Lunar'ın denemeleri Çok hisse girmeyelim ya. evet O zaman çok şey yapıyor. Lunar'ın denemeleri malum şey oldu. Ondan dolayı biraz Lunar geri kaldı. Bu yıl ben Lunar özelinde hemen söylemiş olayım. Tekrar 3 şirket arasına girdi. NASA bir seçim yapacak Artemis görevi için. Eğer devam ederse Lunar iyi gider ama Artemis'i Lunar'a vermezse düşer. Önemli bir konu Lunar için. Selamlar. İlaç sektörüyle ilgili düşünceleriniz nedir? Mesela PRME demiş. O şirketi bilmiyorum ama Prime ilaç sektörüyle ilgili genel Medicine. olarak genel olarak düşüncem Trump'ın sağlık sektöründeki değerlemeleri zorlaştırdığı kanaatindeyim. Bu anlamda çok tercih edeceğim bir sektör olmaz. İnanılmaz bir potansiyel olan bir şey varsa ayrı ama onun haricinde iyi bulmuyorum. Ya temel anlamda zaten kendisi söylüyor ilaçlar çok pahalı diye. Bu zaten bir tehdit aslında sektör açısından. Bunu söyleyebiliriz. Teknik açıdan da bahsettiğin hisse Prime Medicine 5.02 dolar üzerinde güzel. Bugün de güzel bir kırılım yapmış. 5 dolar altı stoplu. Eğer pozisyon aldıysan devam edilebilir duruyor. Başka bakalım. Günlük olarak hisse araştırırken en çok hangi yapay zeka asistanını kullanıyorsunuz? Hadi güzel bir soru. Çikoli'den. GPT. Ama GPT kullanıyorum ama benim kullanım şeklim farklı. Al bu şirketin ne şirketi gibi değil de alıyorum, sitesine gidiyorum. Sitesinden tüm yatırımcı sunumlarını indiriyorum. Onları kendim ya atıyorum, direkt özetletiyorum ya da kendim okuyorum. Okuduktan sonra şu sayfalardaki şu bilgileri bana ver diyorum. O şekilde oradan bir bilgiyi alıyorum. Daha sonra başka sitelerden işte en sonki yani sunumda varsa sunumdan tabii serbest nakit akışı, guidance vesaire. Oralardan kendim bir değerleme biçiyorum vesaire. Daha sonra Twitter'dan vesaire kim ne paylaşmış, bu işi bilen var mı? Onlara bakıyorum diyebilirim. Benim kullanım şeklim böyle oluyor genel olarak. Teşekkürler Josh. Günlük olarak mı soruyor? Günlük olarak hisse araştırırken evet yani bir Yani hisse araştırıyorsun. günlük hayatında hangisini kullanıyorsun? Ya şimdi bütün kağıtlara bakma şansın yok zaten. Binlerce kağıt var. Ondan sonra ben normalde Trendspider'ı kullanıyorum teknik analiz olarak. Oradan belirli kağıtlar içerisinde kalıyorum. Yani çok böyle ben kendi bakış açım şu, böyle çok zıplarsan mutlaka seni bir yerde yakalarlar. Ve kazandıkların hepsini, kaybedersin. Bir de vergi ödersin. Ondan sonra sıfıra sıfır elde var sıfır çıkarsın. Belirli kağıtlar içerisinde kalıyorum ben. Çok inanılmaz şekilde hepsini takip etmeye de çalışmıyorum.
belli kağıtları çok iyi öğrenmek size yeterli. Çok fazla böyle zıplamanıza hiç gerek yok. Evet. Sesim geliyor mu bu Çok arada? katılamadım bu görüşe. Onu söyleyeyim. Efendim? Josh'a çok katılamadım bu noktada. Onu söylemiş Ben olayım. para kazandırıyor ama. Yani bir şey diyemiyorum. Benim taramalarım var. Teknik açıdan baktığım için çeşitli teknik mesela açıyorum şu anda bir tanesini hemen karşıdan söyleyeyim. Mesela bunu TradingView'da yapıyorum. İşte demişim ki ADX 14 üzerinde DMI pozitif 14 pozitif full hareketli ortalaması şöyle böyle birçok koşul veriyorum. O koşulları sağlayan şirketleri önüme dök diyorum belli aralıklarla. Özellikle günün son bir saatinde yani seansın son bir saatinde yenile yaparak buraya gelen şirketlerin bu sefer teknik grafiğini açıp teknik analizini yapıyorum. Uygun şirketler varsa bunlarda pozisyon alıyorum. Benim şirketleri bulma stilim biraz daha böyle trade yaptığım için. Ama yatırım kısmında zaten kendi aramızda da sürekli paslaşıyoruz. Ahmet'le olsun, Josh'la olsun. İnternetten işte Twitter'dan da görüyoruz. Yani Twitter'ı da tabii ki hepimiz kullanıyoruz. Oralarda görüyorum. Bazı işte yatırım tezleri görüyorum. Aa diyorum ilgimi çekiyor, bakıyorum öyleymiş. Bazen Yani katılıyorum. ona bakıyorsun, sonra gidiyorsun raporunu indiriyorsun falan Evet, yani filan. ona Çok oluyor. bakıyorum, bazen katılıyorum, bazen katılmıyorum. Ya bana göre değilmiş deyip kaldırıyorum ya da iyiymiş diyorum, daha detaylı bakıyorum vesaire. Kendi aramızda konuşuyoruz. Aslında birçok şekilde hisse arıyorum, bakıyorum diyebilirim. Evet. Son bir soru alalım mı? Varsa tabii. Evet, son soralım çünkü kapanış Kapanış işlemi geliyor. yapacağım ben. Evet. Hisse sorusu olmasın. Şurada bir tane. Eee, büyük bir düzeltme bekliyor musunuz yakın zaman için? 3 ila 6 ay Beklemiyorum. arası demiş. Beklemiyorum. Josh sen? Yani ben söyledim, yani şeye kadar, seçime kadar, yani piyasanın iyi olmasını bekliyorum. Tamam. Ben de yani öyle bir beklentim yok ama olursa da adapte olmaya çalışırım diyorum. Tabii canım. Ani bir şey olur, Zaten onu bilemeyiz. Aynen öyle yani. zaten normalde düşüşler bir anda oluyor. Yani, Evet. kimse beklemediği yerde oluyor. Onu da unutmamak Aynen öyle. lazım. O yüzden şey çok önemli arkadaşlar. Yani evet, dibi görüyorsunuz, oradan güzel hisse senetleri topluyorsunuz vesaire ama zaten oraya hisse senediyle geldiyseniz nakit yok ki elinizde. Neyle alacaksınız yani? O çok önemli. O yüzden, nakit oranınıza dikkat ederek devam edin. Ben boşuna %20, %30 nakitle gezmiyorum. Çünkü şu anda kaybettiğim bazı şeyleri orada sadece bir haftada alacağımı çok iyi biliyorum. Öyle X bir durumda. Bu benim tarzım tabii ki yani bunu, kabul etmeyebilir ya da yanlış görebilirsiniz. Evet, var mıdır son sözlerimiz? Piyasada kapanıyor. Son işlemlerimizi yapmış oluruz hem. Ahmet, Josh. Yap. Ben şunu söyleyeyim, eee, ş yani şunu söyleyeyim, bu vergi konusu çok önemli. Ben DM'den de yazanlar var. Arkadaşlar mesela bu sene bittiği zaman, 31 Aralık bittiği zaman sene kapanmış oluyor. Gelecek sene eğer elinizdeki hisse senetleri düşmüşse bile bu sene vergisini vereceksiniz. Bunu unutmayın. Ona göre pozisyonunuzu o şekilde ayarlayın. Ben buradan satayım, sallıyorum $50'lık bir şey, 47'den alayım, 48'den alayım, olmadı. Arkasından yukarı gidiyor. 54'ten yapışayım falan demeyin. Onu satmazsanız, bir önceki pozisyonun vergisini ödersiniz. Onları çok iyi ayarlayın. Tamam, teşekkürler. Ahmet? Eee, Ben genel olarak şunu söyleyebilirim. Şunu görüyorum zaman zaman. Çok ezbere konuşmalar oluyor vesaire. Bir şey ezbere ise yani bir modomot bir şey. Bir şey yani mesela kâr elde ediyorsan iyidir, al kârını. Nasıl alacağım? Mesela yani bunun bir formülizasyonu biri size vermiyorsa bu ezbere bir konuşma oluyor. Ya da şu çok şeydir, doğrudur. Bu bilmem nedir. Çok genel hatlarıyla doğru gibi görünebilir. Ama her şey detaydır. Yani bir hisseyle bir hisse, bir sektörle bir sektör birbirine uyuşmayabilir. Bu anlamda makro ayrı bir şey. Makro daha genel bir bakış açısı. Endeksler ve makroya bağlı. Makro yani endeksleri makro üzerinden takip etmek gerekiyor. Ama hisse üzerinden gideceksek her şey detay. Hiçbir şey ezbere ya bu böyledir demeyeceksin, çalışacaksın. Yani benim önerim yani şu şöyledir, bu böyledir, bu garanti şöyledir diyen tiplerden uzak dur.
Çalışan insan, çalışacaksın kardeşim. Yani çalışmadan yok, para mara yok. Öğreneceksin, çalışacaksın, hisseleri çalışacaksın, makroyu öğrenebildiğin kadar hayat tecrübeni arttıracaksın. Yapabildiğin kadarıyla. Bu anlamda ne kadar kendini geliştiriyorsan o kadar öne geçersin. Bu şey anlamında değil yani. En çok getiriyi sen alırsın değil. Ya bazen bunları birbirine katarak daha güvenli yoldan da gidebilirsin. Ama mesele şu. Nasıl gideceğini bilinçli şekilde yaparsın hareketlerini, ne yapacağını. Bir sistem oturtursun. Ve bu sistemde bu böyledir demek ki bunu yaptım. Bu böyledir demek ki bunu yaptım değil. Her şey o kadar detay ki. Bu anlamda genel olarak detaylara önem vermek gerekiyor. Yani şu garanti böyledir, böyle yapın. Ben böyle konuşmaları çok ciddiye alamıyorum. Onu söylemiş olayım. Çünkü her sektör, her hisse ayrı bir şey söyleyebiliyor. Onu söylemiş olayım. Bu kadar. Ya sloganla bu işler olmaz kardeşim. Ben söyleyeyim ya. Slogan atarak bu iş olmaz. Net. Ben sana destek olarak söyleyeyim. Sloganla bu işi yaparsanız zaten orada yanlış yapıyorsunuzdur. Peki çok teşekkür ediyorum. İkinize de hak veriyorum. Arkadaşlar bu saate kadar bizi dinlediniz. Çok teşekkür ederiz. Yaklaşık 2 saat oldu yayın. Bunu artık haftalık yapıyoruz. 3 kişi Trio Talks olarak. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. Josh, Ahmet ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza Biz teşekkür sağlık, elinize ederiz. sağlık. İyi akşamlar herkese. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.